Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni merak eden arkadaşlarım, ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi çantama, videoma çantamın bitmiş haliyle başlıyorum. Yorumlarınıza bakarken bir yoruma denk geldim. İşte keşke çantanın bitmiş halini önce koysanız, ne kadar ip kullandınız, kaç milim tığ kullandınız, onu ilk başta belirtseydiniz diye. Ben de sizi dikkate alıyorum. Eğer beni izliyorsanız, bu mesajı yazan arkadaşım. Şimdi bu sefer bu şekilde yapmak istedim. Çünkü çoğu çantamı, siz de beni takip ediyorsanız, ki ilk kez çalışıyorsam sizinle birlikte çalışıyorum. Yani elimde bir yapılmışı olmuyor. Genelde yapıyorum, bitiriyorum ama söylediğinizi tabii ki dikkate alıyorum ve bu sefer böyle bir giriş yaptım. Elimden geldiğince unutmadığım sürece de böyle başlangıçta tüm detaylarını vereceğim size. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bu bir marka çantanın muadilini yaptım size. Biliyorsunuz, bir de bunun kitle olanını çalıştım. O da çok efsane bir çanta. Videolarım kısmında var. O çantayı da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Orijinalini aratmayacak. Hem kit kalitesiyle hem benim yaptığım örgü kalitesiyle ve formuyla orijinaline birebir en yakını bu arkadaşlar. Kitle olanı da öyle. Harika oldu. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Orada rafiye iple çalışmıştım. Burada istek üzerine kağıt iple çalıştım. Ve kendimce yorumladım arkadaşlar. Biliyorsunuz, beni Instagram sayfamdan takip edenler bilir. Bu benzeri çantalar sürekli çıkıyor. Ama bence orijinaline en yakın olanı bu. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta hemen bilgilerimi veriyorum. Örgümü ördüm ve tarttım. 800 gram civarına geldi. Ama siz 1 kilo kağıt ip bulundurun. Herkesin elinin ayarı, ipinin kalınlığı, inceliği farklı oluyor. 1 kilo ip, çünkü çift kat ördüğümüz için 1 kilo ip yeterli olur. Artar da. Çanta oldukça geniş bir çanta. Şimdi bakın, ölçü vereceğim size. Orijinal kitinde de 50 santimlik. Bakın, bu da 50 santim. 50 santim bir çanta bu da. Orijinal kitle yaptığımda kitin genişliği 50 santimdi. Burada kağıt ip tabii ki rafyadan daha kalın olduğu için oradaki arttırmalara göre bir arttırma daha az yapmama rağmen aynı sayıya ulaştı. Kağıt ip çift kat kullandığım için. Şimdi arkadaşlar, bunu rafya ile de çalışabilirsiniz. Onu da 2 kat yapabilirsiniz. Mesela tek kat yapabilirim diyenler var. Yapabilirsiniz. Ama mesela bu ölçülerde bu genişlikte olmaz. Neden? Çünkü ip çift kat olduğu için daha geniş oluyor haliyle. Örnekte, modelde yaptığımız trabzanlar da daha geniş yer tutuyor. Tek katla da yapabilirsiniz. Bu sefer arttırma sayılarınızı istediğiniz uzunluğa gelene kadar kenarlardan videoda göreceğiniz gibi arttırmalar yaparak arttırabilirsiniz. Derseniz ki benim için bu çok büyük, mesela 50 santim, ben 40 santim olmasını istiyorum derseniz, şimdi videoda göreceksiniz, şu kenarlarda bakın arttırmalar yapıyorum. Burada 3 tane arttırma yaptım. Siz bunu mesela bir tane yapabilirsiniz arttırmayı. Mesela sadece bir sırada bir sıra arttırıp yukarıya doğru hiç arttırmadan örebilirsiniz. Ya bunun bilgisini de vereyim şimdi, çünkü sorulacaktır büyük ihtimal. Ve örgümü arkadaşlar 5 milim tığla yaptım. Videomda 4,5 milim tığla örmüştüm şu ana kısmı. Tığımın başına bir talihsizlik geldiği için, elimde de 4,5 milim olmadığı için 5 ile devam ettim. Ama 5 ile örülür. Siz direkt 5 ile örmeye başlayabilirsiniz. Taban kısmında arkadaşlar 3,5 milimle ördüm. Orada yine göreceksiniz videomda. Çift kat taban çalıştım. Arasına keçe çalışması uyguladım. Çünkü çantamın, bakın şöyle içini göstereyim size. Çantayı astarsız kullanıyoruz. Orijinalinde astar yok. Tek kat yapıp içine keçe de çalışabilirsiniz. Ben görünmesini istemediğim için 2 tane taban yapıp arasına keçe koydum ve birleştirdim. Dediğim gibi, sizi rahatsız etmezse aynı renklerde bir keçe yapıp tabanına dikebilirsiniz. Astar da çalışabilirsiniz ama dediğim gibi çantanın orijinalinde astar yok. Ben de bu tip çantaları astarsız seviyorum arkadaşlar. Şu az kısmına da bir çıt çıt dikebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Ama dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dikme çıt çıtlar var. Onlardan hazır kullanabilirsiniz. Dediğim şekilde arkadaşlar, ip değişikliğine göre ölçüleriniz değişecektir. Söylediğim şekilde aynı ölçülerde 2 kat rafyayla da çalışabilirsiniz. Tek kat da çalışabilirsiniz. Dediğim şekilde ölçüleriniz şurada bakın. Sayılarınız burada, arttırmalarımızı göreceksiniz şimdi video içerisinde. Arttırmalarınızı
Tek kat ipte belki biraz daha fazla tutarak, mesela bir iki sıra daha fazla arttırarak bu boyuta ulaşabilirsiniz. Bu boyutta istemiyorsanız, aynı şekilde iki kat ipten örüyorsanız arttırmanızı, mesela 3 sıra arttırma yaptım ben, 1 sıra ya da 2 sıra yapıp arttırmalarınızı azaltabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da tabanı ben orijinaline aynı yaptım ölçüde. Tabanı daha ufak tutabilirsiniz. Yani size kalmış arkadaşlar. Fikri ben veriyorum. Uyarlaması size kalmış. Birebir aynısını da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ip farklılığından dolayı da değişik de çalışabilirsiniz. Şimdi videoma geçeceğim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Abone olmak ücretsiz. Beğeni, yorum ücretsiz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bu güzel çantayı yapmaya başlayalım. Tablonu çıkardım. Ne diye bakıyorsunuz. Biliyorsunuz bir marka çanta çalıştım. Kitli, işte rafyayla, oldukça güzel bir çanta. Şimdi bana DM'den oldukça soru geldi. Hani bu formda çantayı istiyoruz ama kit alamıyoruz. Hani bize pahalı geliyor. Ve rafya ip de pahalı geliyor. Hani bizim için bunun kitsiz halini çekebilir misiniz? Ben de fırsat bulsam çekebilirim demiştim. Şimdi onu çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Olabilir. Gerçekten maddi durumu buna elverişli olmayan insanlar olabilir. Onlara yönelik video çekeceğim. Bu arada videoları da arkadaşlar çok da soruyorlar bana. Videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Aslında videoları çektikçe diğer videolar aşağı iniyor ve görünmüyor. Şimdi arkadaşlarım, sizleri dikkate aldım. Şimdi bu videoyu çekeceğim. Öncelikle çile olarak kağıt ip alıyoruz. Ben kilo işi alıyorum kağıt iplerimi. Bunlar rafya iplere göre tabii ki daha uygun fiyatlı, ama ben duruşunu çok sevdiğim için genelde kağıt ip çalışırım. O çantayı rafya ipten yapmıştım. Şimdi size kağıt ipten çalışanını yapacağım ve kit kullanmadan yapacağız bunu. Tamamen kağıt iple örerek. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Şimdi kağıt ipin ne kadar gittiğini bilmediğim için çanta bitiminden sonra tartacağım ve o şekilde söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, böyle bir şablon hazırladım. Normal kitin tabanı bu boyda. Şimdi 20 santim şöyle genişliği var. 12 santim yüksekliği var. 12, 13 de olabilir. Siz dediğim gibi ben örülmüş kısmını hesap aldım. 12 santim şöyle bir genişliği var. Bunda nasıl yapacağız? Bir yuvarlak taban yapacağız. Biraz tombul bir yuvarlak taban yapacağım burada. Şimdi öncelikle arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz. Bunu nasıl hesapladığımı da size söyleyeceğim. Bir tane ikinciyi çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada arkadaşlar ipinizin kalınlığı, elinizin ayarı hepsi faktördür. Yani şimdi aynı tarifi yapsanız ve 3 aşağı 5 yukarı oynama olur, mutlaka olacaktır. Çünkü ben mesela çok sıkı işleyen bir insanım. İstemsizce de sıkı örüyorum. Kimisinin ipi kalındır, eli gevşektir, çok da o sıkıyı işleyebilir, ipi çok incedir. Bunların hepsi faktördür arkadaşlar. Ona göre bir ölçü yapıyoruz. Bakın şimdi 20 santim tabanımızın bitmiş olacak. Şimdi burada bakın ölçüyorum. 20 tane zincir çektim. Bakın şuradan ölçümü vereceğim. Sıfırdan alıyorum. Toplamda şöyle 10-10,5 santim gibi bir zincir uzunluğum var. Şimdi burada yuvarlak taban yapacağız. Burada 20 santim olması için şöyle yuvarlak tabanın kenarlarından 5 santim, 5 santim burada, 5 santim burada kalacak şekilde 20-21 fark etmez arkadaşlar. Yani 20 santim genelinde taban. Ben hani 3 aşağı 5 yukarı, 1 santim yukarı, 1 santim aşağı oynayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi tamamen orijinaline yakın şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Yani bunu 21-22 olması, hani 1 santimde aşağı yukarı olması sıkıntı yaratmaz. Şimdi bir yuvarlak taban yapacağız. Yuvarlak tabanında bakın önce dediğim gibi 20 tane zincir çektim. Şöyle
bu yuvarlak tabanı yaparken ben şöyle içinde ip yürüteceğim arkadaşlar. Tabanın biraz daha sert olmasını istiyorum. Siz tabii keçe de koyabilirsiniz ama ben ip yürütmeyi tercih ediyorum. Genelde 2 kat yürütebilirsiniz ama bu sefer ipim, bu yürüttüğüm ip biraz kalın. Tek kat yürüteceğim. Şimdi bunu nasıl yürütüyorum? İpimi bunu yapmadan önce şu şeyi tekrar size anlatayım. Bakın 20 santim olacak diyelim. Biz şurada şimdi 10 santim 10-10,5 santim bir zincir çektik. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi bunun yanından bakın 5 santim şöyle tabanımın genişlik kısmını bırakıyorum. 5 santim. Tabii ki 5 santim de bu taraftan uzayacak. Size 20 santim. Yani ortada 10 santim zincir çekiyoruz. Yan genişleme paylarında bırakarak 5 santim buradan 5 santim buradan 20 santime elde edeceğiz. Şimdi iplik yürüterek tabanımıza başlayacağız. Şöyle ipimi alıyorum bakın. İpimi hemen şöyle elimin altına alıyorum. Öreceğim ipi. Şimdi hemen şurada tığımdaki zincir değil, hemen yanındakinin bakın. Şöyle batıyorum ortasına, bir sık iğne yapıyorum. Hemen batıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bakın burada ipim yürümüş oluyor. Yani alttan gizleyerek örgümü bir tokluk sağlayacağım. Şimdi bu çanta genelde astarsız kullanılıyor. Astarsız kullanıldığı için ne kadar temiz çalışırsanız o kadar iyi. Astar da dikebilirsiniz ama bence bu astarsız daha güzel. Şimdi her birinin içine bir tane sık iğne yaparak 20 zincir çekmiştik arkadaşlar. 19 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra şu köşede arttırmamız var. Bakın bu şekilde gizleyerek şu sonuncu sık iğnenin olduğu yere kadar geliyoruz. Şimdi sonuncuya geldik. Bakın burada hemen sonuncunun içine batıyorum ve 3 tane aynı noktaya sık iğne yapıyorum. 1. Bakın buraya hemen bir teş takıyorum. Ben şaşırmıyorum ama hani yeni yapanlar için ilk arttırma noktam. Hemen aynı noktaya bakın ipimi de yürütüyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Şöyle. Bakın hemen aynı noktaya bir tane daha. Bakın şimdi hem bu ipi yürütüyorum hem başlangıçtaki ipimizi yürütüp şunu keseceğim birazdan. Şimdi bakın burada başlangıç noktamızı belirledik, ilk artışı. Şimdi bakın yandaki şu tek kanatlar kaldı biliyorsunuz sık iğnelerden. Yine bu tek kanatları batarak şimdi her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şimdi burada sıra sonuna kadar, şurada sıra sonuna kadar ipimizi yürüterek her birinin üzerine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna geliyoruz. Şimdi sonuncuya bakın geldik. Burada tekrar bir arttırmamız olacak. Bakın buradaki noktaya bir kez batırıyorum tığımı. Şimdi sonuncuya geldik. Şöyle biraz yaklaştırayım sizi. Bakın arkadaşlar. Şimdi son noktadayız. Burayı da yine burada yaptığımız gibi üçlü bir arttırma yapacağız. Aynı noktaya batıyorum. Bakın. Şimdi bir tane yaptım. Hemen buraya yine belirli şöyle kancamı takıyorum. Sizde yoksa buraya ip de koyabilirsiniz. Normal tel toka da koyabilirsiniz. Şimdi aynı noktaya bir kez daha batıyorum. İpimi bakın yürütüyorum bu arada. Şimdi aynı noktaya batıp tekrar yapacağım. Yalnız burada bakın şurada başta sık iğnem görünüyor. Şurası bakın. Şimdi bunu yok edeceğim. Üstüne doğru yapıp burayı yok edeceğim. Ben genelde hep bu şekilde yaparım. Bakın. Tekrar göstereyim. Bakın şuradaki sık iğne noktasına bunun altına gizliyorum. Sayılarımız eşit oluyor. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Hemen yandakinin üzerine bir tane, onun yanındakine bir tane. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu arada ipim burada bakın. Yürütüyorum.
Böyle. Şimdi her birinin üzerine bir tane yapıp şuradaki belirtecin olduğu yere kadar devam ediyoruz. Şimdi bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi bu sırada her birinin üzerine 2 kere batarak bu 3 tane yaptığımız, bakın 1 2 3 tane yaptığımız arttırmayı 6'ya çıkarıyoruz burada. Her birinin üstüne bakın, ilk üstüne batıyorum, hemen ilmek çıkarttığım yere batıyorum. Buraya hemen ilk çiftimin tekini yapınca hemen bunu buraya takıyorum ki yerimizi karıştırmayalım. Hemen aynı noktaya bir tane daha. Bu ilk çiftimiz. Normalde 3 tane çiftimiz olacak değişmeyen. O 3 çiftler bunlar. Hemen yanındakine geliyorum. Bakın aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Bu ikinci çiftim. Hemen yanındakine geliyorum, arttırma noktama. Bir kere batıyorum. Hemen yanına geliyorum. Bir daha batıyorum aynı noktaya. Bu da üçüncü çiftim. Toplamda bakın 1, 2, 3 tane çiftim var. Bu çiftler hiç değişmeyecek. Aralarındaki tekler artacak. Hemen yana geçiyorum. Artık şu ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar aynı şekilde arkadaşlar geliyoruz. Buradaki bakın, video uzun olmasın diye kısaltarak geçeceğim. Burada bakın 1, 2, 3 tane. Burada da aynı şekilde artımız vardı. Burada yine bunu çıkarıyoruz. 2, 2, 2'şer tane, yani 6'yı aynı buradaki gibi arttırıp burada tekrar örüyoruz. Her birinin üzerine bakın, burada arttırmamızı yaptıktan sonra diğerlerinin üzerine bir kere yapıyoruz. Sonra bu belirteçin orada tekrar bir arttırmamız olacak. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buradaki arttırmalarımı da yaptım. Dediğim gibi burayı da 6'ya çıkardım. Her birinin üzerine 2'şer kez batarak. Şimdi tekrar bir arttırmamız var. Buradan bakın ilmek belircimiz olduğu yere kadar geldim. İpimi hala yürütüyorum. Şimdi bir çift bir tek sıramız var. Şimdi bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir çift bir tek, bir çift bir tek. 3 tane bakın. Şurada şöyle ilk çiftimizi yapacağız. Hemen ilkini yaptık, koyduk. Şimdi bir tane daha yapıyorum aynı noktaya. Hemen yanındakine bir tek yapıyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin tepesine geliyorum. Buraya bir çift. Yani aynı noktaya 2 kez sık iğne. Bu ikinci çiftim oldu bakın. Şimdi bir tek. Şimdi hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Bu da üçüncü çiftim. Artık çiftim yok. Hemen yanına bir tekimi yapıyorum. Şimdi diğerlerini zaten sırayla tek olacak. Şimdi aynı şekilde bakın buraya kadar geliyorum. Burada da aynı işlem arkadaşlar. Burada ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Buraya kadar her birinin üzerine tek yapıyoruz. Ondan sonra burada da tekrar bir çift bir tek, bir çift bir tek olacak şekilde burada da arttırmalarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi 3 tane çiftimiz var. Sabit, bu hiç değişmiyor. Sadece aradaki tekler değişecek. Yine burada da bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde yapıyoruz. Sonra tekrar buraya gelene kadar, işaretimiz olduğu yere gelene kadar tek yapıyoruz ve tekrar bir arttırma sırasını geçeceğiz. Evet, bakın burada da yine arttırmamızı yaptık. Dediğim gibi burada ne yapıyorsak burada da aynı şekilde arttırmayı yapıyoruz. O yüzden videomuzu çok uzatmak istemediğim için arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Şimdi burada yaptığımız arttırmayı burada da yapacağız. Burada başlangıç noktamızdan başlayacağız. Aynısını buraya yapacağız. Şimdi bir çift bir tek yapmıştık. Şimdi bir çift iki tek yapacağız arkadaşlar. Yani çiftlerimiz aynı duruyor. Burada bakın. Şöyle yaklaştırayım size. Burada 3 tane çiftimiz var. Temel olarak söylediğim gibi. Bakın 1, 2 ve 3. Bu çiftler hep sabit duruyor. Sadece çiftlerin arasında koyduğumuz tekler çoğalıyor. Şimdi bir çift bir tek yapmıştık. Şimdi bir çift iki tek yapacağız. Ama önce çifti değil, bu sefer burada tekleri yapacağız. Önce 2 tane tekimizi yapacağız. İlk tekimizi bakın. 1. Hemen şuraya ilk tekimizi yaptığımız yere bunu koyuyoruz. Ama siz çiftinizi de yapabilirsiniz ama hani kafanız karışmasın diye hemen ikinci tekimi koyuyorum. Bakın şimdi çift yapıyoruz. İlk çiftimizi yaptık. Şimdi tekrar yanına bir tek, onun yanına hemen bir tane daha tek yapıyorum ve ikinci çiftimi de yapıyorum. Bakın 1,
2. Şimdi hemen yanına bir tane tek, onun yanına bir tane daha tek, onun yanına çiftimizi yapıyoruz. Bu da 3. çiftimiz arkadaşlar. Bakın. Bakın çiftlerimiz yukarı çıktı. Bakın çiftin teki burada, sonu da burada. Bu aşağılı yukarılı her sırada oynayabilir. Son sırada bunu dengeleyeceğiz ve çiftimizi, tabanımızı bitirmiş olacağız. Şimdi 2 tek bir çift, 2 tek bir çift şeklinde devam ettik. Buradan bakın hemen çift yanına bir tek, onun yanına da bir tane daha tekimiz var. Gördüğünüz gibi bakın aynı hizaya geliyor. Çiftlerimiz de ortaya geldi. Şimdi zaten dediğim gibi her birinin üzerine bir tane tek yapıyoruz. Burada da yine bakın işareticimin olduğu yerde hemen bir tek, bir tane daha tek yanı, yani 2 tek bir çift, 2 tek bir çift şeklinde, 2 tek bir çift şeklinde yapıyoruz. Sonra yine aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. Üzerine birer tane yaparak sonra diğer arttırma sıramıza geçeceğiz. Şimdi arttırma noktamıza tekrar geldik. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bu sefer çiftten başlıyoruz. Demin 2 tek bir çift yapmıştık. Şimdi önce çiftimizi yapıp sonra teklerimizi yapacağız. Böylelikle çiftlerimizi kaydırmış oluyoruz. Üst üste gelmemesini sağlıyoruz. Şimdi bakın çıkarttığım noktaya hemen çiftimin ilkini yaptım. Buraya hemen işaretimi taktım. Aynı şekilde bir daha batıyorum ve ilk çiftimi yapıyorum. Hemen yanına bir, onun yanına bir tane daha tekli, onun yanına bir tane daha tekli. 3 tane tekimi yaptım. Hemen ikinci çiftimi yapıyorum. 1 2. Hemen devam ediyorum. 3 tane tek yan yana. 2 3. Bakın. Şimdi 3. çiftimi yapıyorum. 1, aynı noktaya bir kez daha. Şimdi 3 tane tekimi yapıyorum. Diğerleri zaten tek olacak şekilde devam edecek. 2, bakın 3 tane tek. Zaten buradan buraya kadar arkadaşlar, buradan buraya kadar tek olarak devam ediyoruz. Burada da yine önce çiftten başlıyoruz. Bu sefer çift, 3 tane tek, bir çift, 3 tane tek, bir çift, 3 tane tek yapıyoruz. Sonra diğerleri hep tek olacak şekilde tekrar arttırma noktamıza geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın tabanımız oluşmaya başladı. Bu arada mutlaka şöyle her seferinde elinizde düzeltin. Hem arada ip yürüttüğümüz için hem de kağıt ip ütüyü çok sever arkadaşlar. Normal ütüyü de el ütüsünde. Şimdi tekrar arttırma noktamıza geldik. Burada da aynı şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Burada ne yapıyorsak tekrar söylüyorum. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Hani videoyu dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Şimdi en son bir çift 3 tek yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Yani önce teklerden başlayacağız yine. Bir sıra teklerden başlıyoruz. Bir sıra çiftlerden başlıyoruz. Şimdi bu alttaki sırada önce çiftten başladığımız için bakın. Şimdi tekle başlıyoruz. Buraya hemen ilk tekimi koyuyorum. Bu arada ipimi yürütmeye devam ediyorum. Arkada kalıyor. Görmüyor olabilirsiniz. Hemen ilk tekin tepesine şöyle tutturuyorum. Hemen yanına ikinci tekim. Hemen yanına üçüncü tekim. Hemen yanına dördüncü tekimi yaptım. Şimdi ilk çiftimi yapacağım. Bakın. Hemen birinci çiftimi yapıyorum. Bakın. Hemen yanına bir tek, onun yanına bir tane daha tek, onun yanına bir tane daha tek, onun yanına bir tane daha tek. 4 tane tekimi yaptım. Hemen şimdi ikinci çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya, yani 2 kere sık iğne. Hemen onun yanına bir, yanına 2, yanına şöyle göstereyim, 3, onun yanına 4. Hemen şöyle bakın, elimle de düzeltiyorum. Şimdi son çiftimi yapıyorum ve çiftimi yapıyorum. Bu üçüncü çiftim. Bakın arkadaşlar, bir tane burada çiftim var, bir burada çiftim var, bir tane de burada çiftim var. Bu 3 çift değişmiyor. Hemen tekrar bakın, 4 tek bir çift, 4 tek bir çift, 4 tek bir çift. Hemen yanındakileri tekrar 1, 2, 3, 4 tane tek yapıyoruz. Zaten diğerlerini tek yapıyoruz. Bakın
Hemen zaten aynı hizaya gelmiş oluyor. Şimdi burada da yine tek olan sık iğnelerin üzerine birer tane yapıyoruz. Burada bakın belirtecimizin olduğu yere hemen 4 tekimizin ilk tekini yapıyoruz. 1 2 3 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek bir çift. 4 tek, diğerleri tek olacak şekilde buraya kadar gelip tekrar bir arttırma yapacağız. Evet, bakın yine burada da aynı şekilde arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi geldik bir çift 5 tek sırasına. En son 4 tek bir çiftti. Şimdi önce çiftimizi yapacağız. Sonra teklerimizi yapacağız. Bakın. Şimdi işaretleyicimi buradan aldım. İpimi yürütüyorum. Bakın hemen buraya ilk çiftimi yapıyorum. Hemen çiftimin ilkine şöyle bakın taktım yine. Şimdi hemen 5 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 tek. Hemen yanına çift. Aynı noktaya 2 tane sık iğne. Hemen yanına 1 2 3 4 5. Bakın şöyle elinizle düzeltin. Çünkü hem ip yürüttüğünüz için de biraz kasma yapabilir. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Ütüleyince de zaten bitince tabanımızı ütüleyeceğiz. Dümdüz harika bir tabanımız olacak. 5 tane tek yaptıktan sonra şimdi çiftimi yapıyorum. Bakın. Şimdi birinci çiftim burada. İkinci çiftim burada. Üçüncü çiftim burada. Şimdi 5 tane tek yapıyorum. Bakın çiftler bir aşağı bir yukarı doğru kayıyor. 2 3 4 bakalım 2 4 5 2 4 5 2 4 5 arada tabii ki ben de sayıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Buradan bakın teklerimize yine işaretimizin olduğu yere kadar devam ediyoruz. Yine burada da bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek şeklinde yapıyoruz. Yine buraya kadar geliyoruz. Burada da tekrar arttırmamız sıramıza geçeceğiz. Dediğim gibi burada ne yapıyorsak karşıda da aynısını yapıyoruz. Şimdi tekrar artırma noktamızdayız. Bu arttırmaları arkadaşlar şöyle örtüyoruz. Yani artık nasıl arttırdığımı anlamışsınızdır. Şöyle bakın ölçüyoruz. 17 santim tabanımız olmuş. Bu 20 santim olana kadar arttırmamız devam edeceğiz. Şimdi ben son kez size bir arttırma daha göstereceğim. Dediğim gibi 20 santime ulaşana kadar tabanımızı arttıracağız. Bu şekilde bir çift şimdi mesela geldiğimiz noktada şimdi en son bir çift 5 tek yapmıştık. Şimdi bu sırada önce teklerimizi yapacağız. 6 tek bir çift. Yani aradaki tekler büyüyecek. Bu aradaki tekler tabanımız arkadaşlar 20 santime yakın olana kadar devam edeceğiz. Sonra şöyle de hesaplayacağız. En son yaptıktan sonra bir sırada sık iğne döneceğiz. Onu da hesaplayarak tamamen bitmişi 20, 20,5, 21 artık ipinize ve size kalmış şekilde aşağı yukarı bu ölçülerde hazırlayacağız. Şimdi bakın buraya geldik. Şimdi önce bu sefer teklerle başlayacağız. Söylediğim gibi bakın buraya geliyorum ve hemen ilk tekimi yapıyorum. Hemen şunu şöyle tekrar koyayım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tek yaptım. Hemen buraya bir çift yapıyorum. 1 2. Hemen yanına 1, onun yanına da 2 3 4 5 6 tek. Hemen çiftini tekrar koyuyorum. Bu ikinci çiftim. Hemen 1 2
3 4 5 Bakın 6 tane tek yaptım. Sonuncu çiftimi koyacağım şimdi arkadaşlar. Bu arada elimle sürekli düzeltiyorum. Siz de düzeltmeyi ihmal etmeyin. Hemen bakın şimdi 3. çiftimi de yaptım. Bakın şöyle düzeltiyorum hemen. Her seferinde mutlaka şöyle elinizde şöyle bir açın. Hem şimdi içeride ip yürüttüğümüz için ama yürütmeden de yapabilirsiniz. İp yürüttüğümüz için hem de taban zaten biliyorsunuz kağıt ip yaparken düzeltiyoruz. Şimdi tekrar bakın buradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 buradan devam ediyoruz. Tekrar buradaki işaretin olduğu yere kadar geliyoruz. Buraya da aynı şeyi 6 tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift yapıyoruz. Sonra buraya geleceğiz arkadaşlar. Burada da şöyle tarif edeyim. Dediğim gibi 20 santim ulaşana kadar artırma yaptığımız için. Şimdi burada da arkadaşlar tekrar artırma noktamız var. Hani video uzamasın tarif edeyim. Şimdi 6 tek bir çifte başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi bu kısma geldiğiniz zaman bir çift 7 tek yapacaksınız. Önce çiftimizi sonra 7 tekimizi yapacağız. Ondan sonra tekrar bir ölçü vereceğim. Burada da aynı şekilde bir çift 7 tek yapacağız. Burayı yaptıktan sonra bir çift 7 tek sıramız bittikten sonra tekrar bir ölçeceğim. Tekrar arttırmak gerekiyorsa arttıracağız. Evet arkadaşlar tabanımın son haliyle karşınızdayım. En son biliyorsunuz bir çift 7 tek sırası yapacağız demiştim. Orayı da yaptım, tamamladım bakın. Şimdi en son bakın 6 tek bir çift yapmıştık. Sonra söylediğim şekilde bir sıra daha arttırdım. Burada bakın bir çift 7 tek sıramı da yaptım. Şimdi ölçü vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu sizde mesela ipiniz kalınsa hani 6'da da olabilir. İpiniz çok ince ise bir sıra daha gidebilirsiniz de. Yani o yüzden değişkenlik gösterebilir. Şöyle ölçüyorum. Tabii ütü de yapacağız. Bakın şöyle 20 santim uçtan uca 20 santim oldu. Şimdi bir sırada hiç arttırım yapmadan sık iğne döneceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar buradan devam edeceğim. Dediğim gibi bir çift 7 tek olana kadar sıramı büyüttüm. Sizde değişkenlik gösteriyorsa ona göre bir sırada arttırabilirsiniz. Eğer çok ipiniz ince ise o zaman da ne yapıyorsunuz? 8 tek bir çift sırası. Şimdi bir sırada hiçbir şey yapmadan şuradan işaretleyicimi alıyorum. Bakın. Direkt her birinin üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi bu başlangıç şeyim olduğu için benim arttırmalarda da şuraya tekrar bunu takıyorum. Şu diğerini çıkartabilirsiniz artık. Orada bir sıkıntı kalmadı. Burada da hani başlangıç noktanızı bilmeniz adına bırakıyorum. Şimdi yoksa ona da sonra ileride ihtiyacınız olmayacak. Çünkü örneği kurarken ben genelde kenar kısmından kurmayı tercih ettiğim için bu tarafa alacağım birleşim noktasına. Şimdi dediğim gibi her birinin tepesine böyle bakın, bir kere batıp sık iğne yapıyorum. İpimi de hala yürütüyorum. Bu şekilde her birinin tepesine bir kere batıp bunu buradan çıkartabiliriz artık. Bir kere batıp sık iğnelerimizi yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Tabanımı bitirdim ve ütüledim. Burada bilmeniz gereken püf noktası, şurada dikkat etmeniz gereken, bakın burada arttırım noktası var ya, buraya kadar örmüyoruz. Şurada en son bakın arttırım noktasına sık iğnemizi bitiriyoruz. Çünkü neden? Şimdi burada saydığınız zaman bakın tabanımızın şu orta kısmı var. Bunu nasıl sayıyoruz? Şu orta kısmından bu tarafla bu taraf arasında aynı sayıda sık iğne sırası olması lazım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Şimdi buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Şimdi buraya kadar niye? Şimdi burada arttırım sıralarımıza bakın şurada uçtan doğru sayarsak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer bu tarafa kadar gelirsek bakın arkadaşlar şuraya gelirsek bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha yaparsak 11 olur. Olmaz. Burada bakın
Şurada 10. sıranın hemen şurada bakın artırım noktasına bitiriyorum. Şimdi burada yürüttüğüm ipi de keseceğim. Şimdi ördüğüm ipi de kesiyorum ve burada şimdi ipimi burada bağlayacağım. Çünkü tabanıma biliyorsunuz yan kısımdan tabanımı bitirip örneğimi ben genelde şu yan kısımlardan birleştirmeli örnekleri kurarım. Şimdi bunu şöyle ipimi kesiyorum. Bakın şuradan yürüttüğüm ipi de kesiyorum. Şimdi şuradan ipimizi çıkardık. Şimdi hemen bakın şurada geliyor öndeki sıradan ipimizi arkadan doğru alıyoruz. Hemen tekrar şöyle yaklaştırayım size. Şu ipin çıkış noktası burası arkadaşlar. Arkadan doğru bakın tığınızı şöyle bu ipin çıkış noktasından içeriye doğru alacağız. Şöyle yapalım. Bakın. Bakın. Hemen tekrar aynı noktadan ipi geri çekiyorum. Ve şöyle elimle de düzeltiyorum. Bakın. Tabanım bitmiş oldu. Tabi ipi biraz yürüteceğim ben aşağı doğru da. Hani bunları sonra yapıyorum genelde. Bakın. Bu şekilde tabanı da ütüledim arkadaşlar. Burayı size ütüleyip göstermek istedim. Mutlaka tabanınızı ütüleyin. Şimdi ölçü de vereyim size. Hemen bitmiş halini. Bakın. Benimki de 20,5-21 santime yakın oldu. Sıkıntı değil arkadaşlar. Dediğim gibi forma yakın bir, bakın bu da şöyle 12-13 santim oldu. Yani dediğim gibi ütüleyince de biraz açılıyor. O kitteki forma yakın bir taban oldu. Hani 3 aşağı 5 yukarı bir sıkıntı olmaz. Şimdi örneğimizi kurmaya geçeceğiz ama. Evet arkadaşlar, tabanımız bitti. Biliyorsunuz ütüledik. Şimdi burada bu tabandan 2 tane yapmamız gerekiyor. Bunda neden 2 tane yapıyoruz? Bunda dediğim gibi tamamen doğaçlama karar verdim. Çantanın içine astar dikmeyeceğimiz için taban kısmının tok olmasını istiyorum. Hani keçe de dikebilirsiniz ama keçenin görünmesini istemedim. Şimdi aynı boyutlarda bir tık daha küçük bakın arkadaşlar. Şöyle etrafından azıcık şöyle bir sık iğne sırası küçük olacak şekilde bir keçe kesiyorum. Bunu böyle tabanı yapıp da yapabilirsiniz. Ama ben çantanın içinde görünmesini istemediğim için bir tane daha taban ördüm. Şimdi bakın. Bu şekilde düz tarafları size bakacak şekilde ikisinin de keçeyi arasına koyuyoruz. Keçeyi yapıştırabilirsiniz. Yapışkan kullanmak istemiyorsunuz ilk önce alttakine. Şöyle iğneyle, misinalı bir iğneyle şöyle birkaç yerinden tutturun ikinciyi yapmadan önce. Şimdi ben de aynı şekilde birkaç yerinden şöyle iğneyle tutturacağım bunu iplikle. Sonra buradaki üst kapak kısmını kapatacağım ve İğneyle şuralarından birleştireceğim arkadaşlar. Bunu size zaten göstereceğim. Önce şu kısmını bir dikip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben de dikeceğim dedim ama silikon yardımıyla yapıştırdım. Şimdi şu bakın uç kısımlarına orta kısım ve iki kenar kısımlarını şöyle belirteç taktım. Burada biz şimdi kitle çalışmadığımız için tamamen taban odaklı modelimizi oturtacağız. Yani bununla kitin arasında fark tabii ki olacak. Hani kendi el örmesi yaptığımız için. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi tabanımızı ilk önce bir sıra sık iğne öreceğiz ve çift kat ip çalışıyorum. 2 kat ip çalıştığım için. Şimdi şu orta kısımdan başlayacağım. Şimdi önce bir sık iğne sıramız var. Şu orta kısmından hemen bakın ikisini de şöyle tığıma arkadakini de alıyorum. Ve kenarları dikmekten dediğim gibi şöyle tığla birleştireceğim. Önce sık iğne sıramız var. Şöyle şimdi şöyle ipimi alıyorum. Orta kısımdayım ve kilitledim. Dediğim gibi çift kat çalışıyorum ve 4 milim tığla. Şimdi hemen bakın şuraya bir tane daha batacağım ama bunu dönüşte yapmayı düşünüyorum. Birleştirme esnasında da olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın hemen yanındakine şöyle hemen karşısındakini alıyorum. İpimi de bu arada yürütüyorum. Şimdi
Hemen onun yanındakine bakın, karşıda da arka taraftaki tabanınızı da dikkatlice almaya özen gösterin. Hemen yanındakine bir tane. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuralarda da bir arttırmam olacak. Köşe dönüşlerinde. Dediğim gibi bu sık iğne sırasında. Hemen bakın. Şöyle. Bak. Şimdi dediğim gibi bunu tamamen kit alamayan arkadaşlarım için tasarladım. Aynı hani formda altı, ama tabii ki bu daha farklı batış. Hani taban kısmında falan. Diğer yerlerde pek farklılık göstereceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum bunu. Şimdi bakın. Şimdi burada karşıdan yine alıyorum. Biraz zorlayıcı olabilir arkadaşlar. Yani 4,5'la da örülebilir tığ olarak. Hani eliniz çok gevşek değilse. Şimdi bakın, burayı da hemen buradan çıkarıyorum. Şimdi buraya da yine şöyle 2 defa batıyorum. Burada da bir artışımız var. 1, tekrar bakın 2. Hemen yanındakine bir. Hemen bakın. Şöyle arkadakini de aynı hizada almaya çalışın. Yani şimdi burada ilmek sayılarından çok formunu vermek önemli. Bakın. Şimdi buraya da arttırmamı yaptım. Şimdi şurada da arkadaşlar bakın. Şimdi burada arttırmadan sonra hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şurada da bir arttırma yapacağım. Bakın, oraya da koyayım. Hemen bir de şu kısımda bir arttırma yapacağım. Yani arttırmadan, şu iki baştaki arttırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle. Bunları tamamen şu anda yapıyorum arkadaşlar. Çünkü diğer kitteki taban deliklerini çift battığım için orada şey sayısı daha fazla. İlmek sayısı. Burada ona yakın bir şey tarzda hani sayıda yapmak istediğim için şöyle kendimce buralara arttırmalar koyuyorum. Şimdi buradan sık iğne sırama devam edeceğim. Yani potluk yapmasın üstteki model, kasmadan, hani böyle hem pot olmayacak hem kasma yapmayacak şekilde ilmek sayılarını ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi bu kısım biraz zorlayıcı olacaktır arkadaşlar. Bakın. Şimdi hemen şuraya bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Şimdi bu tekrar bakın dedim arttırma noktasında şöyle, hatta buraya da bir tane yapalım. Evet. Şimdi bakın, bir tane arttırma buraya yapmıştık. Şimdi hatta 7, bir tane daha kenarına gidelim. 8. sıraya yapalım arkadaşlar. Biraz böyle ortalayayım. Tekrar aynı noktaya. Yani burada yaptığımız arttırmadan 8 sık iğne sonra bir arttırma daha yapıyoruz. Burada da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Burada da arttırma noktasından aşağıya doğru 8 tane sık iğne atlayıp buraya da bir arttırma. Burada gördüğünüz bakın ortaya, yana, sonra şu kenarları da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane atlayıp bir arttırma. Buradaki arttırmanın hemen altına 8 tane sık iğne sonrası bir arttırma yapıyoruz. Ve burada birleşim noktasına geliyoruz arkadaşlar. Sonra örneğimizi kurmaya başlayacağız. Dediğim gibi bu sırada tamamen sık iğneden oluşuyor. Bakın böyle devam ediyorum. Şu arka kısma da dikkat ederek tabii ki. Şöyle.
Bakın. Şimdi dediğim şekilde arttırmalarımızı yapalım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Zaten oldukça taban videosuyla uzun bir video olacak. Dediğim şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Tekrarlıyorum. Bakın şurada iki uçta, başta, yanda olmak üzere arttırma noktalarımız var. Bir de şu arttırma noktamızdan 8 tane geride bir arttırma noktamız. Burada da yine aynı şekilde köşedeki arttırma noktamızdan 8 tane ileride arttırma noktamız var. Yine burada da bakın bir arttırma yapacağız. Sonra 8 tane sık iğne, sonra bir arttırma. Sonra buradaki arttırma noktamızdan 8 tane geride, bakın böyle geriye gelecek şekilde burada da bir arttırma noktamız olacak. Sonra birleştirme yerine geleceğiz. Evet arkadaşlar, söylediğim şekilde arttırmalarımızı yaptık. Burada birleşim noktasına geldik. Şimdi en son burada bakın bir tane sık iğne yapmıştım. Şimdi burada ortada da arttırmamız var diye buraya şimdi tekrar batıyoruz başlangıç noktamıza. Bir tane daha şuraya bakın sık iğne yaptım. Şimdi bu kısımdan sonra tığımı 4,5 milime çıkarıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ipi 2 kat çalıştığım için şimdi 4,5 milim tığımı aldım. 5 de kaldırır ama ben 4,5 milimle çalışmayı tercih ediyorum. Şimdi modelimizi kuracağız. Şimdi şurada şöyle yaklaştıracağım size. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın birleşim yerindeyiz. Hemen şöyle bakın yanda önde gelen sık iğnenin arkasından tığımı çıkarıyorum. Şöyle ipimi biraz uzattım bakın. İpimi biraz uzatıyorum. Hemen bunu şöyle bir arkaya çekiyorum. Evet arkadaşlar ipimi geri aldım. Şimdi şu ipimi de tığıma alıyorum bakın doluyorum. Şimdi buranın olduğu sıranın dibine batıyoruz. Sık iğnenin dibine batıyorum. İpimi alıyorum. Öne doğru uzatıyorum. Bakın tığımda 1, 2, 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde. Şimdi tığımı tekrar bakın. Şimdi ipimi burada tutuyorum bakın. Sonra tığımı doluyorum. Arka tarafa doğru bakın. Çeviriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bu parmağımla da ipin yukarı çıkmasını engelliyorum. Ve ikisini tek seferde. Evet bakın ilmeğimi şurada uzattım. Arkadan aldım. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen bakın bunun dibine batıyoruz. Şöyle. Bakın dibine ilmeğin olduğu dibine batıyoruz. İpi öne doğru uzatarak alıyoruz. Tığımızda 1, 2, 3 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çekiyoruz. Şimdi tığımızdaki ilmeği tutuyoruz. Şöyle içeri doğru tığımızı büküp arkadan ipimizi alıyoruz. Bu arada şu aldıktan sonra ip yukarı çıkmasın diye parmağımızla ipimizi destekliyoruz. Bakın şöyle ve ikisini bir seferde çekiyoruz. Şimdi tığımı tekrar doluyorum. Burada bir tanesi sık iğne atlıyorum. İkincisinin bakın yanındaki dibine tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar aynı boşluğa bakın. Şu boşluğa geri dönüyorum. İpimi alıyorum. Şöyle uzatıp bu ipi parmağınızla her zaman kontrol edin arkadaşlar. İkisini tek seferde çekiyorum. Şimdi tekrar tığımı doladım. Bir tane sık iğne atladım. Yanındakinin dibinden batıyorum. Şimdi bu sırada hiç arttırma noktamız yok. Bu sırayı böyle yapacağız. Diğer bu trabzan sırasında arttırmalarımız başlayacak. Bakın tığımı doladım. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakinin dibine batıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Hemen tekrar aynı boşluğa geri dönüp ipimi alıyorum. Ve şu parmağımla bakın ipimi destekliyorum. İkisini tek seferde. Tekrar aynı şekilde bir sık iğne atlayıp diğerinin dibine batıyorum. Bunu unutmayın, dibine batıyoruz. Bakın üçünü tek seferde çekiyorum. Hemen aynı boşluğa geri dönüp ilmeğimi alıyorum. Bakın. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bütün sırayı tamamlıyoruz böyle. Bir tane sık iğne atlıyoruz.
Bir tane trabzan, bir sık iğne, bir trabzan şeklinde birleşim noktasına kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada sizin taban herkese göre dediğim gibi değişkenlik göstereceği için ilmek sayısı veyahut da farklı bir iple yaptıysanız, dediğim gibi ince iple yaptıysanız aynı sırada aynı santime ulaşamayıp hani biraz daha fazla yaptıysanız sayılarınız değişecektir otomatik olarak. Yalnız burada bu modelin arkadaşlar çift sayı olmasına özen gösterin. Farz edin tek geldi. Şuraya bakın, ben de aynı şekilde yaptım. 50 taneye tamamladım bu kısımda. Tekrar buraya bir tane battım. 48 de olur. Dediğim gibi fark etmiyor. Burada hani modeli oluşturmak için çift sayı olması yeterli. Şimdi bakın sıra sonuna geldik. Burada da şimdi en sonuncuyu yapıyorum. Şimdi birleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada başlangıç noktam var. Bunun bakın şöyle tepe noktasında, şöyle şurada bakın. Başak modeli ikisini, bunu arkadan doğru tığımızı batırıyoruz. Şu ipi biraz uzatıp şimdi buradan arkaya tekrar çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sık iğne yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın şurada battığımız, bakın uzattığımız ipin ortasından batıyoruz. Sonra şu ipi de alıyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum, kafanız karışmasın. Şimdi yakınlaştırayım da biraz size. Şimdi arkadaşlar birleştirme noktasındayız. Burada başlangıçtan bakın şu tepedeki başak modeline bağlayacağız. Ama bunu şöyle arkaya doğru tığımızı arkadan batırıyoruz. İpimizi şöyle arkaya alacağız. Bakın çektik arkadan. Şimdi bunu tutuyoruz. Şimdi bir sık iğne yapacağız. Yapacağımız sık iğneyi şurada ipin ortasından ilk önce tığımızı geçiriyoruz bakın. Sonra bunu da tığımıza alıyoruz. Şöyle ipimi biraz sıkalım ve şöyle sık iğnemize burayı kilitliyoruz. Bakın. Şimdi bu sırada sık iğne sıramız var. Sık iğne sırası, bir sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne sırası. Şimdi hemen bakın sık iğneleri burada şöyle aradaki boşluklara yapmıyoruz bakın. Şöyle yapayım. Bu boşluklara yapmıyoruz. Şurada bakın başak modeli gibi olan yerler var. Şimdi burayı karıştırmayın. Zaten burayı yaptık bakın. Hemen şimdi şuradayız. Bunun da bakın şu iki tane başak modeli bakın ortasından giriyoruz şöyle. Arkada bu şekilde görünüyor. Önde de bu şekilde görünüyor. Bakın gösteriyorum tekrar. Şöyle arasından geçiyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar bakın burada trabzanın tepesindeyiz. Burada da aynı şekilde şu başak modelin şöyle altından doğru geçiyoruz. Şimdi yandayız bakın. Zaten şurada boşlukları belli. Şöyle ortalarından geçiyoruz. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hemen bakın trabzanın tepesindeyim. Şu başak modellerinin hemen altından bakın tığımı geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın buradayız. Hemen zaten şurada boşluk yeri belli. Şurada ortasından geçiyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Bu sırayı hiç arttırma yapmadan sık iğne sırası olarak buraya kadar geliyoruz. Ve şurada birleştirme noktamız burası arkadaşlar. Birleştirme noktamızda aynı şekilde devam edip birleştireceğiz ve üstte trabzan sırası. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde ilerliyor örgü. Bunu da bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz gösterdiğim şekilde ve burada birleşim noktasında tekrar trabzan sırasına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar sonuncu sıraya geldik. Şimdi burada birleşimimizi yapacağız. Bakın burada işaretleyiciler koydum. Bunlar arttırım noktamız. Bir de şurada arttırım noktamız var. Şimdi onu da size işaretleyeyim. Bakın şöyle 2, 4, 6. Bakın. Şimdi burası başlangıç noktam olduğu için buraya tekrar koymadım. Ama burada da bir arttırımımız olacak. Şurada da ortada bir arttırım. Kenarlarda da bir arttırımımız olacak. Bunu da şöyle ayarladım. Siz kendinizdeki sayılara göre şöyle köşeye denk gelecek şekilde bunları ayarlayabilirsiniz. Nasıl yapıyorum bunu? Şöyle ortada bir tane bırakıyorum. Yanda eşit sayıda bu köşelere denk gelecek şekilde şu trabzanlardan ayırıyorum. Bakın burası benim orta noktam. Şu birleşim noktamı ayrı tutuyorum. Burada da bir arttırma olacak. 2, 4,
altıncı. Altıncı trabzanda bir artış. Sonra buradaki birleşim noktamdan 2, 4, altıncıda bir artış. Aynı şekilde ortadaki noktam burası. 2, 4, altıncıda bir, 2, 4, altıncıda bir şeklinde şöyle köşelerden olacak şekilde bir arttırma yapacağım. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi trabzan sırasına geçeceğiz. Bakın sonuncuyu şurada yapıyorum. Sık iğnemi. Bu arada benim tığımın başına bir iş geldi. O yüzden 5 numaralı tığa geçtim ben. Çünkü elimde 4,5 numara tığım yoktu. Ben sıkı işlediğim için benim için sorun olacağını düşünmüyorum. Ama yine de bilgilendirmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın burada birleşim noktasının başındayız. Tığım buradan arkadan doğru. Şunu biraz uzatıyorum çünkü trabzan yapacağız. Şöyle arkadan doğru tığımı alıyorum. Yine şöyle ipimi bakın şöyle uzatıyorum yukarıya doğru. Bakın şöyle düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bunun bakın şurası dibi. Hemen dibindeki sık iğneye batıyorum. İpimi çekip uzatıyorum. Bakın ikisini şöyle ikisini tek seferde çekiyorum. Şimdi tığımı tutuyorum. Arkaya doğru tığımı dolandırıp ip alıyorum. Şu parmağımla ipin kaçmasını önlüyorum. Ve ikisini tek seferde çıkarıyorum. Bakın. Tekrar yapayım burayı anlamayanlar için. Şimdi ipimi biraz uzun tuttum. Gördüğünüz gibi. Hemen ipin dibindeki sık iğnenin dibine batıyorum. İpi uzatıyorum yukarıya doğru. Hemen ikisini tek seferde çekiyorum. Şimdi tığımdaki ipi tutup şöyle arkaya doğru çeviriyorum. İpi alıyorum. İkisini tek seferde çekiyorum. Bakın. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Hemen bakın sıra gelen trabzanın şuradan bir tane bakın sık iğne atlıyorum. Hemen trabzanın bu tarafındaki sık iğnenin altından doğru batıp ipimi yukarı çıkarıyorum. 1, 2, 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde. Şimdi aradaki boşluğa geri dönüp ipimi alıyorum. Trabzanları artık öğrenmişsinizdir. İkisini tek seferde. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın trabzanımız burada. Bir tane bakın sık iğne atıyorum. İkincinin dibine batıyorum. Uzatıyorum. 3 tanesini tek seferde çekip trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi araya doğru dönüş yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. İkisini tek seferde. Evet. Şimdi arttırma noktasına kadar hepsine birer kere trabzan yapıyorum. Arttırma noktalarında aynı noktaya 2 kere batıp burada bir arttırma yapacağım. Arkadaşlar kitle çalışmak isteyenler için de kitle yapılmış olanı var. O videomu da bakabilirsiniz. O da çok şahane oldu. Rafiye çanta ve kitle olan. Evet şimdi bakın şurada arttırım noktasındayım. Buradan da bakın aynı şekilde sık iğnenin dibine batıyorum. 2 kere buraya batıp trabzan yapacağız. Böyle bu şekilde artmış olacak zaten. Sonra bu artışları içeri doğru alacağız. Yani hep aynı yerden artmayacak. İç kısma doğru o formu vermek için iç kısma doğru arttırmalarımı çekeceğim. Şimdi tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir kere daha. Bu formu da tamamen kendim buldum arkadaşlar. Yani çalışarak arttırmalarını, şekline. O yüzden bir beğeni yapmadan geçmeyin. Şimdi bakın arttırdım. Şimdi aynı şekilde her birinin üzerine birer kez yapıyorum. Burada arttırma noktasında yine bakın 2 kez batıyorum. Şurada ortadaki arttırma noktasına 2 kez. Burada da 2 kez batıyorum. Burada da 2 kez batıyorum. Şurada birleşim noktasında bir arttırmamız olacak. Burada da aynı noktaya batıp birleştireceğiz ve sık iğne sırasına geçeceğiz. Evet bakın burada en son şu orta noktaya kadar geldim arkadaşlar. Arttırmalı kısımlarımızı belirlediğimiz yerden arttırmalarımızı yaptık. Şimdi şu ortada da bir arttırma yapacağız. Dediğim gibi burada başlarken yapmamıştım. Şimdi bitişte oradaki arttırmamı da yapacağım. Şimdi tekrar bakın bu başlangıç noktasının olduğu yere tekrar batıyorum. Bir tane daha buraya yapıyorum. Şimdi birleştirmemizi yapacağız.
Şimdi arkadaşlar birleştirmeyi göstereceğim. Sürekli aynı yerleri göstermek istemiyorum video uzamasın diye. Şimdi sık iğne sırasındayız. Burada bakın. Şurası trabzanın şöyle üst noktası, bakın V şeklinde, başak modeli gibi. Şimdi buraya şöyle önce bir tığımla yerini belli ediyorum. Bakın. Şimdi buradan arkadan doğru ipimi, tığımı alıp ipimi arkaya çekiyorum. Şimdi şuradan bakın çektiğim ipin ortasına batıyorum. Sonra bunu da alıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Evet bakın. Şimdi sıradan sık iğnelerime devam edeceğim. Burada gösterdiğim şekilde trabzan, bakın şurada ortadaki başak modellerinin gösterdiğim gibi aralarından doğru batıyorum. Ortalara batmıyorum. Bu sırayı bakın şöyle, bakın şuradan değil, şöyle aralarından batarak sık iğne sıramızı tamamlayacağız. Burada da her birinin üzerine bir tane. Bunlarda arttırma yok. Şu ortadaki arttırmamızı da sürekli yapmayacağız. Onu da bir tane daha yaptıktan sonra keseceğiz. Dediğim gibi şimdi her birinin üzerine bir tane sık iğne sırası yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, sık iğne sıramın sonuna geldim. Şimdi trabzan sırasındayız. Onu da zaten söyleyeceğim şimdi. Şimdi en sonuncu, bakın şurada en son eklediğimiz, bakın arttırma noktasına buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi burası bizim, bakın şu taraf birleşim noktamızda. Buradan şimdi ipimizi geri alacağız biliyorsunuz. Şimdi trabzan sırasına geçeceğiz yine. Şimdi bu trabzan sırasında artışımız yok arkadaşlar. Şöyle ipimi arkaya alayım. Bu trabzan sırasında artışımız yok. Bakın şöyle. Bunu hemen dibine batıp hemen yapıyoruz. Bakın tekrar ikisini birlikte tığımı tutup arkadan doğru çeviriyorum. Tekrar birleşim noktamızı yaptık. Şimdi her birinin üzerine bu sırada arkadaşlar bir tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada artış yapmıyoruz. Bir sıra artış sıramız var. Bir sıra normal artış yapmadan trabzan sıramız var. Şimdi artış yapmadan olan trabzan sıramızdayız. Şimdi burada arkadaşlar bakın, her birinin üzerine, şu arttırmalarda dahil, her birinin üzerine bir sıra trabzan yapıyoruz. Ondan sonra burada birleştiriyoruz. Tekrar bir sıra sık iğne sıramız var. Orada da biliyorsunuz arttırmamız yok. Sonraki trabzan sırasına geçtiğimizde yine şöyle arttırmamız olacak. Bir tane de bakın bu ortadaki arttırmadan bir tane daha yapacağız ve ortada da arttırma yapmayacağız. Şu kenardakiler öbür çantamda 4 taneydi. Bu çantamda boyuta tam karar vermedim. Hani yüksekliği de tamamen size kaldığı için orada da anlatıyorum. Orada 4 tane vardı şu kenar arttırmalardan. 2 tane ortada vardı. Yine aynı şekilde 2 tane ortada yapacağım. Ondan sonra ortada arttırmamız olmayacak. Kenarlardakilerde 4 taneydi. Dediğim şekilde şimdi bu sırayı hiç arttırma yapmadan trabzan sıramızı dönüyoruz. Bir sırada sık iğne sıramızı dönüyoruz. Sonra tekrar arttırma sırasında buluşuyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi sık iğne sırasına gittik. Şimdi burada arttırma sırasındayız. Söylediğim gibi bir sıra bakın arttırmamız var. Sık iğneyi söylemiyorum zaten. Bir sıra sık iğne sıramız var. Bir sıra hiç arttırım yapmadan trabzan sıramız var. Şimdi arttırım yaptığımız trabzan sırasındayız sık iğneden sonra. Şimdi burada da arkadaşlar son kez şu ortada arttırma yapacağız. Ortadaki arttırmamız 2 tane oluyor. Yani bir de şimdi arttıracağız 2 sefer. Bakın bu yandaki arttırmalarımızda şimdi bunlar normalde büyük çantada 4 tane ama dediğim gibi buna tam ölçüye karar vermediğim için şu anda 4 tane gibi görünüyor ama duruma göre kaç tane arttırdım zaten söyleyeceğim. Şimdi bakın bir arttırmamız burada. Şimdi arttırma yapacağız. Burada arttırmalarımız şöyle uç kısma doğru toplayacağız arkadaşlar. Ki çantanın böyle kayık gibi formunu vermesi için uca doğru toplayacağız. Bakın burada arttırmamız. Şimdi yaptığımız zaman bakın şuraya değil, hemen şunun üzerine yapacağız. Bakın şimdi şöyle işaretleyeyim size kafanız karışmasın. Bakın. Şimdi arttırmamız burada.
Bakın şimdi buradayız. Bu tarafa doğru geleceğiz. Çünkü arttırma yaparken iç tarafa yani uç tarafa doğru arttırmamızı çekeceğiz. Şimdi arttırmamız burada. Hemen bakın onun şu kanadının şöyle çaprazındaki arttırma değil, hemen yanındakini yapıyoruz. Çünkü 2 tane yaptığımız için zaten buraya doğru da sarkıyor. Şimdi hemen birleştirmemizi yapalım. Artık alıştınız sanıyorum. Şimdi hemen şöyle dibine doğru, sık iğnenin dibine doğru bakın. Yine şurada trabzanımızı yapacağız. Uzatıyorum. Yine bakın arkaya doğru çevirip ilmeğimi alıyorum. Başlangıç noktamı tekrar oluşturuyorum. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bir tane bakın atlıyoruz. İkinci sık iğnenin dibine batıyoruz. Bu arada arkadaşlar yani hiç sizi kandırmayayım. Gerçekten söyledim bilmiyorum ama 2 kat iple bu çantayı örmek çok zor. Kağıt iple. Ama sonuç muhteşem olacak diye düşünüyorum. Ve çok sağlam böyle taş gibi bir çantanız olacak. Biraz sabır. Dediğim gibi ben tığımın başına iş geldiği için 5 numara tığla örüyorum şu anda. Siz dediğim gibi siz de örebilirsiniz ama benim elim zaten sıkı. Biraz da o yüzden. Ben 5 numarayla devam ediyorum dediğim gibi. Ama videonun başına 4,5'la devam ediyordum. İşte aksilik olunca elimde de yoktu 4,5 aynı. Ama tuhafiyeye de baktım orada da kalmamış. O yüzden elimdekiyle devam ediyorum. Bakın şimdi. Buraya geldim. Bakın arttırmamız burada. Bir üst sıradaki bakın. Hemen şu çaprazı var. Onun yanındaki. Bakın. Arttırma burada. Hemen üstü değil. Bakın şu sizden tarafa yani örgünüzden tarafa olan kanadının çaprazındaki değil onun yanındakine. Yani içeri doğru çekeceğim için. Şimdi bunu buradan alayım. Şimdi buraya 2 tane arttırma yapıyoruz. Şöyle. Bir. Şimdi aynı noktaya bir kere daha batıyoruz. Bakın. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi arttırmamızı yaptık. Bu ortada bir arttırmamız var. Onu bu uç kısma birleştirme sırasında yapacağız bu arttırmayı. Aynı noktaya tekrar batacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu köşedeyiz ve çantamız yukarı doğru bakın toplanmaya başlıyor. Şimdi burada da bakın her birinin üzerine bir tane yapıyoruz. Bakın arttırma noktamız burada. Hemen üstteki trabzanın bakın bu kanadının bakın üstündekinin yan tarafına yapıyoruz. İçeri doğru şu oval kısmın içine doğru geliyoruz. Şimdi buraya geliyoruz bakın. Burada da yine arkadaşlar buradaki arttırma noktamızda burada şu kanadın bakın 1-2 kanadın şöyle ikincisine yapıyoruz. Zaten dediğim gibi bu ortadaki son kez arttırmış olacağız. Bu tarafa doğru geliyoruz. Bakın burada arttırmamız buraya değil bunun üstüne. Yani şöyle sağ taraftaki kanadının çaprazına denk gelecek şekilde buradaki trabzanın üzerine yapıyoruz. Şimdi bu şekilde her seferinde şimdi ortadakini son kez arttıracağız. Her seferinde ortaya doğru kayacak arttırmalarımız. Şimdi bu şekilde arttırma sıramızı da tamamlıyoruz. Söylediğim şekilde arkadaşlar arttırmalarımızın şöyle çapraz kısmına doğru bir üstü değil hemen yana bakın. Burayı da aynı şekilde yaptık. Bir üstü değil hemen yana. Burada da yine aynı şekilde bakın arttırmamız burada. Bir üstü değil hemen yana. Bu ortadaki yine ortadakine yapıyoruz arkadaşlar. Ya burası ya burası fark etmez. Zaten dediğim gibi son kez arttırıyoruz ortayı. Bu kenardakinde bir üstü değil hemen yanına arttırmamızı yapıyoruz. Bir kez sık iğne yapıyoruz. Sonra yalnız sık iğneden önce dediğim gibi şuraya da
Birleşim yerine gelince aynı noktaya tekrar batıp buraya da buradaki arttırmamızdan yapıyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Bir sıra sık iğne. Sonra bir sıra hiç arttırım yapmadan trabzan sırası. Sonra tekrar bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar arttırma trabzan sırasına geleceğiz. Umarım detaylıca anlatabilmişimdir. Dediğim gibi video çok uzuyor. Siz de sıkılmayın. Videoda çok uzamadan kolaylıkla anlatmak istedim. Umarım anlıyorsunuzdur. Söylediğim şekilde bir sıra arttırma yapıyoruz. Bir sıra arttırmadan trabzan sırası yapıyoruz. Arttırmalarımızı her seferinde uç tarafa doğru toplayacağız. Bunu da zaten arttırma sırasına gelince tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın söylediğim şekilde arttırmalarımı yaptım. Bir sıra şöyle göstereyim. Bakın burada arttırma sıram vardı. Bir sıra arttırmadan ördüm. Bir sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi arttırma sırasındayım. Bakın burada birleştirmemi yaptım. Yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi arttırma sırasındayım. Bu bizim 1, 2, 3. arttırmamız olacak. Belki 4. arttırmayı yapmam. Bu çantayı çok fazla büyük yapmayı düşünmüyorum çünkü. Şimdi ama dediğim gibi değişiklik olursa da tabii ki haber vereceğim. Gidişata göre yapıyorum bu sefer arttırmayı. Hani çanta kitine göre değil de kendi istediğim uzunluğa göre yapacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, bu ortada artık arttırmamız yok. Burada 2 tane arttırma yapmıştık. Bakın 1 ve 2. Artık ortada arttırmalarımız bitti. Sadece şu kenarlardaki arttırmayı yapacağız. Şimdi bakın. İlk arttırmamız şuradaydı. Şöyle göstereyim. İlk arttırmamız burada. Bir tane arttırmadan sıramız var. İkinci arttırmamız bu tarafta. İçe doğru çapraz şekilde bakın. Tabanımızın ucuna doğru arttırmalarımızı çekiyoruz ki bu oval şekli alsın. Şimdi bakın buraya yaptık en sonuncusunu. Şimdi burada bir tane bakın arttırmadan sıramız vardı. Şimdi diğer arttırmamızı buraya yapacağız arkadaşlar. Bakın. Buraya değil. Bakın bunun üstü çapraz değil. Onun hemen yana. Yani şöyle bakın. Çapraz şekilde geliyor. Şimdi hemen buraya arttırmamı yapıyorum. Artık dediğim gibi ortadaki arttırmalarımız yok. Karşıda da yok. Burada da yok. Sadece kenarda arttırmamızı yapacağız. Burada fazla arttırmamızın sebebi çok ağzının genişlememesi. Zaten yeterince tabandan dolayı o genişliği verdiğimiz için geniş olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada arttırmamı yaptım. Şöyle uzaklaştırayım size biraz. Bakın arttırmamı yaptım. Arttırmamı yaptıktan sonra burada devam ediyoruz. Her birinin üstüne birer tane. Bakın buradaki arttırmaya geliyoruz. Bakın şu köşedeki arttırmamızdayız. Şimdi buradaki arttırma bakın buradaydı. Birincisi şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size. Birincisi buradaydı. Sonra bakın hemen bir sıra arttırmadan ikincisi çaprazında burada. Şimdi üçüncüsü yine aynı şekilde şöyle içeri doğru tabanınızın ucuna doğru arttırmalarımızı çekeceğiz. Burada arkadaşlar söylediğim şekilde her birinin üzerine bir tane batıyoruz. Arttırma noktasına geliyoruz. Hemen bakın çaprazındaki değil, hemen bakın bir üstü, şu kanadın üstü değil, onun yanı değil, onun yanındaki, yani şuraya arttırmamızı yapacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Şöyle bakın, bu çaprazı ve hemen onun yanındaki. Sonra devam ediyoruz. Ortada arttırmamız yok dediğim gibi. Sonra buradaki arttırmadayız. Buradaki arttırmada da yine bakın buraya değil buraya. Yani şöyle çarpı, bakın çaprazındaki değil onun yanındakine içeri doğru alıyoruz arttırmamızı. Sonra aynı şekilde buradaki de arttırma noktamıza bakın çaprazı şeklinde ve bunun yanındakine bu şekilde buraya da bir arttırmamızı yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar bir sıra sık iğne. Tekrar bir sıra arttırmadan trabzan sırası. Tekrar bir sıra sık iğne. Ondan sonra arttırma sırasındayız. Ama dediğim gibi bakacağım ben, hani arttırma yapacağım mı yapmayacağım, ona karar vermedim. Yani 3 tane de mi kalacağız? Ona göre karar verip devam edeceğiz. Dediğim şekilde sıralarımı tamamladım. Şimdi bakın. Tekrar size burada bir gösteriyorum. Bakın dipten başlayarak birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve üçüncü arttırmam.
Ben artık arttırmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Arttırmayacağım. Bu modeli de böyle yapacağım. Yani fazla geniş olmasını istemiyorum bu modelin. Ama siz istiyorsanız yine bir sıra, bakın düz arttırma sırasından sonra hiç arttırmadan sıra geçiyoruz ya. Ondan sonra bir sıra şöyle bakın, arttırma noktalarınızı tekrar öne çekerek bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. Ama ben bunu düşünmüyorum. Bu boyutta kalmasını istiyorum. Normalde kitli çalıştım 50 santimde. Şimdi bunu ölçelim bakalım. Şöyle açılıyor da yalnız bu, bakın şöyle şöyle iki ucu şu şekilde düşünelim. Da 43-44 santim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi toplamda bakın şu trabzan sıraları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi ben arkadaşlar 2 şöyle 3 tane daha trabzan sırası, yani şu kadar daha bir 3 sırada trabzan sırası yapacağım. Yani şöyle yukarı doğru çıktığını düşünürseniz. Çünkü şimdi 3 sıra, bakın 2 sıra bu şekilde duracak. Evet bakın 2 sıra bu şekilde duruyor. Ya bunun üstüne şöyle 2 sıra daha koyun. Ve yanlardan da biliyorsunuz o çantamı biliyorsunuz, şöyle 2 sıra 3 sırada şöyle yanda çıkıntımız olacak. Yani çanta size çok sığ geliyorsa bunu arttırıp arttırmamak sizin elinizde olabilir. Oradakinde de arkadaşlar ben modelin orijinaline göre değil de bana çok sığ gelmişti. Kendi kafama göre trabzan sayılarını arttırdım. Şimdi dediğim gibi 2 ya da 3 sıra kendinize kalmış. Yani ne kadar istiyorsanız biraz daha şöyle derinlik şeyini siz kendiniz ayarlayacaksınız. Hani istediğiniz sıra yapabilirsiniz. Şimdi ben 3 sıra diyorum. Şimdi 3 sırada burada öreceğim. 3 sıra sonra kenar kesim kısımları var biliyorsunuz. Şuralarda oval şeklini veren. Şu ortadan kısım ayıracağız. İki tarafa doğru arttırımlarımız var. Onları yapacağız. Söylediğim şekilde hiç arttırım yapmadan yine bir sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olacak şekilde ben 3 tane daha trabzan sırası düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir değişiklik olursa 2 ya da 3 fark etmez. Hani ördükçe de karar veriyorum ben. Beni az çok tanıdınız. Bu modelde ilk kez çalışıyorum, yani kağıt ip ve kitsiz olarak. Şöyle diyelim, en az 2 sıra öreceğim. 3 sırada olabilir. Dediğim gibi bitince örüm sıram zaten size toplam kaç sıra yaptığımı onu zaten size söyleyeceğim arkadaşlar. Dediğim şekilde siz de istediğiniz yüksekliğe gelene kadar şöyle bu arttırmadan sonra bakın en son arttırmam burası, bir sıra arttırmadan gittim. Şimdi artık 2 ya da 3 sıra arttırım yapmadan trabzan sırası yapacağım. Ondan sonra yan kısımlarına geçeceğiz. Ben de ördükten sonra detaylı bilgi vereceğim size. Evet arkadaşlarım, örmeyi şu an bitirdim. Yani şöyle bitirdim. Artık yan kısımları var. Onları yapacağız ama ana gövdenin arttırım sayıları ve dediğim gibi şu trabzan sayılarını bitirdim. Bakın şu aşağıdan doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra trabzan sıram var. Ve en son arttırmam şuradaydı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. En son arttırma sıram bakın buradaydı, işaretlemişim. Bu sıradan sonra hiç arttırım yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra evet 6 sıra trabzan yapmışım. Yani en son arttırdığım bakın 1, 2, 3 tane arttırmıştık ya böyle yukarıya doğru. Bakın 1, 2 ve üçüncüsü. Bu üçüncü arttırmadan sonra yukarıya doğru hiç arttırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra trabzan sırası yaptık. Şimdi buradan birleştirdikten sonra şöyle ipimi keseceğim. Şöyle bakın kesiyorum ipimi. Bu işlemden sonra ütüleme yapacağım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi bakın burada şöyle yine şu trabzanı her zaman birleştirdiğimiz gibi şöyle başına ipimizi geçiriyoruz. Sonra tekrar bakın şuradan ilmeğin içinden gelip ipi içinden geçiriyoruz. Burada bir bütünlük sağlamış oluyoruz. Zaten bu tekniği sıklıkla gösteriyorum. Bakın şöyle.
Şimdi bunu dediğim gibi aşağı doğru yürüteceğim. Hatta şöyle de yaparız. Bu örgüyü işlerken de yapabiliriz. O sıkıntı değil. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra çantamızı şöyle ortalayacağız. Ve ortaladıktan sonra şöyle iki tarafa doğru, biliyorsunuz öbür videomu izlediyseniz, şöyle birkaç sıra şuralardan verdiğimiz boşluklardan sonra birkaç sıra şöyle yukarı doğru arttırma sıramız olacak. Ondan sonra zaten üst kısmına geçeceğiz. Dediğimiz gibi bir ütüleyelim ilk önce. Hani içi burası bittikten sonra da ütüleyebilirsiniz. Fark etmez. Zaten çift kat ip çalıştığımız için çantanız çok yumuşamayacaktır. Şimdi bunu ütüledikten sonra çantamızı ortalayacağız. Bakın arkadaşlar. Burada ortalarken şu trabzan sayılarını baz alacağız. Ortaladıktan sonra kenar kısımlarını göstereceğim size, sayılarını ne kadar olduğunu. Ondan sonra arkadaşlar zaten çantamızın üst kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, örgümüzün şimdi yan kısımlarını geçeceğiz. Bakın ben bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını size birlikte yapacağım. Önce bunun için örgümüzü ördük, bitirdik, birleştirmemizi yaptık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle örgünüzü ortalıyorsunuz. Bakın sayıları tabanınız şurada yamuk durmayacak şekilde, bakın şöyle örgünüzü ortalıyorsunuz. Dediğim gibi taban kısmının duruşuna dikkat edin. Birleşim yeri yanda ve sağda solda kalabilir, o sıkıntı değil. Önemli olan tabanınızın böldüğünüz zaman tabanın şöyle durduğunda yamuk olmayacak şekilde ortalayın çantanızı. Şimdi toplamda şöyle bakın, şu uç kısmına bir tane, şuraya da bir tane koydum, bunu çıkarmadım. Şu bakın iki koyduğum yerin kenarında belirteçlerimi koyduğum yerlerin arasında 33 tane trabzanım var. 33 tane de arkada var. Burada sizinki az ya da fazla da olabilir. Hani herkesin dediğim gibi arttırım sayısı farklı olabilir. Şimdi daha büyük isterseniz mesela ağız kısmını yukarı doğru arttırdığınız zaman sayınız değişecektir. Onda fark etmiyor arkadaşlar. Sayınızı çantanıza göre ortak kalacak şekilde ona göre ayarlayacaksınız. Bunda nasıl ayarlıyoruz? Önce şöyle iki kenarından ayırdım. 33 taneydi. Şimdi yan kenarlar için bir kısım ayırıyorum. Ortada da bir kısım ayırıyorum. Şimdi benim yan kenarlarım için ayırdığım kısım, bakın şuradan hemen sayıyorum. 12 tane yanlara ayırdım arkadaşlar. Şu kenarları yapacağım yere 12, 12, 24, 33 taneydi biliyorsunuz. Burada da 2, 4, 6, 8, 9 tane de arada kalmış oluyor. Şimdi 12 bu tarafta, 12 bu tarafta 24 eder. Toplam dediğim gibi şu bir kısımda benim 33 tane vardı. 9 tane şu ara kısım kalıyor. Yani bunu siz kendi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu tarafı yaptım arkadaşlar, bakın. Şimdi diğer tarafı aynı sayılarla sizinle birlikte yapacağım. Şimdi bu tarafı yaparken ön taraf bu taraftan yapıyorduk. Şimdi diğer tarafı yaparken bu taraftan yapıyoruz. Çünkü hep düzünden öreceğimiz için, ipleri kesip öreceğimiz için git geldi değil. Hep aynı taraftan, düz kısmından. Mesela örgünüzün düzü burası. Buradan zaten başlayıp terse döne öremeyeceğinize göre şimdi bu taraftan başlayıp aynı buradaki gibi örnek yapıyoruz. Bu tarafı bitirince arkadaşlar siz bu tarafı yapmak için örgünüzün bu tarafını çevireceksiniz. Çünkü dediğim gibi örgü buradan doğru devam ediyormuş gibi gidecek. Hani git gel tersi düzlü örmediğim için. Şimdi bakın buradan şimdi başlayacağım. Şimdi ipimi şöyle yaklaştırayım size. Yine 2 kat iple çalışıyorum burada. Şimdi bakın. Burada işaretleyeceğim. Yani 12. Şurada ilmeğimi buradan hemen tığımı bakın şöyle alıyorum. Hemen onun yanındakine de bakın şimdi arkadaşlar. Üstüne batıyorum. İpimi de yürütüyorum. Şöyle ikisiyle bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sık iğne sırası normal gösterdiğim şekilde şu üst tepelerine batarak sık iğne sırası gibi sık iğne yapıyoruz.
aradaki ipi de yürüterek fazlalıkları tabii ki sonradan keseceğiz ve çantamızı en sonunda temizlik işlemini yapacağız. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bakın şuraya işaretleyicimizin olduğu yere kadar yapıyoruz. Burada da işaretleyicimiz yine aynı, bakın bu tarafta 12 taneydi. Şu ortadan buraya doğru da 12. Trabzanın tepesine koyuyoruz. Bu işaretlediğimiz yere kadar. Bakın şuraya değil, şunun hemen yanına kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bakın şimdi arkadaşlar burada 12. trabzanın sağdaki, size göre sağdaki kanadına battım, sık iğne yaptım. Şimdi bu bitiş kısmındaki birleştirme şu şekilde olacak. Diğer videomu izlediyseniz orada da yine aynı şekilde yaptım. Bakın ipi kesiyoruz, ipimizi çıkarıyoruz. Şurada bir hani bütünlük görüntüsü sağlansın diye bakın bu trabzanın arkadan doğru tepesinden batıp ipimizi alıp geriye doğru evet. Bakın şimdi şuradan da tekrar tığımızı arkadan doğru alıp ipi öne çekeceğiz. Bunları sonra zaten örerken arada yürüteceğiz. En sona temizleme işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın örgümüz burada. Tekrar başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Şöyle yapalım. Başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Çünkü hep örneği dediğim gibi düzden yapacağız. Bir ters bir düz değil ki, kestik ipimizi. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şöyle tekrar bakayım. Hemen tekrar ben de bir kontrol edeyim. Şimdi şu başlangıç noktasından bakın şuradan hemen bakın ilk yaptığım noktadan şöyle tığımı geçiriyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi bakın zincir çektikten sonra hemen yanındaki trabzana şöyle tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Tekli trabzanı yapıp çekiyorum. Bunun şimdi yanına dolanmayacağım. Tekli trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Normal ördüğümüz gibi bakın uzatarak trabzanın arasından tekrar geçiyoruz. Sadece şu başlangıçta ovalliği vermek için bu kısmı bu şekilde ayarlıyoruz. Önce buraya bir sık iğne, bakın buraya yarım trabzan, sonra normal örgümüzde kullandığımız trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi her birinin üzerine yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geliyoruz. En sondan bakın. Sondan 2 tane trabzan kalana kadar şurada bakın şuradaki şu 2 trabzan kalana kadar normal buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra oradaki gibi aşağı doğru o formu vermek için biraz küçülterek, azaltarak bu 2 trabzanı yapacağız. Tıpkı burada yaptığımız gibi bir sık iğne, bir yarım trabzan sonra modelimiz. Burada bu 2 trabzana gelene kadar yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada da bir yarım trabzan, bir sık iğne şeklinde. Burada yalnız biliyorsunuz eklememiz daha değişik oluyor, birleştirmemiz o şekilde yapacağız. Şimdi ben şuraya bakın 1 2 üçüncüye gelene kadar, üçüncü de dahil trabzanlarımı yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu 2 tane kalana kadar devam ettim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Yine trabzanın tepesine batıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz ama şu ara kısma dönüp batmıyoruz. Bakın şimdi bir zincir çekiyorum. Burada normalde sık iğne ile başlamıştık ama burada birleştirmemiz biliyorsunuz farklı. Orada onu da zaten sık iğne gibi sayıyoruz. O da sık iğne oluyor. Hani görünümde. Bakın şimdi ipimizi tekrar kestik. Bakın buraya ipimizi alıyoruz. Geri çekiyoruz. Buradan ipimizi tekrar geri alıyoruz. Bu bitişlerdeki birleşimimiz hep bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi diğer kitli çantamı da izlediyseniz orada da bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipimi buradan geri çekeceğim. Bakın. Şimdi sık iğne sırasındayım. Tekrar başa dönüyorum. Bakın şöyle tekrar başa dönüyorum. Şimdi sık iğne sırasındayım.
Örnek hep düzünden örüldüğü için arkadaşlar. Ya siz git geldi de örebilirsiniz ama ben onun görünümü bozduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz zahmetli ama sonuç güzel. Şimdi bakın bu tarafa dönüyoruz. Bakın şimdi. Şurada sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar sık iğnemizi de bakın. Buradaki baştan 1, 2, üçüncünün tepesinden başlamışız. Burada da yine aynı şekilde bakın 1, 2, şöyle bakın 1, 2, buradaki sık iğneyi saymıyorum. Trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, üçüncünün şöyle bakın tepesinden hemen yine aynı şekilde bakın. Şöyle ipimi alıyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin tepesinden de şöyle yine tekrar basıp şimdi ikisini bir örüyorum. Şimdi sık iğne sırası, her bir sık iğne üstüne aynı gördüğünüz gibi, yani normalde aralarda yaptığımız şekilde boşluklara batarak sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. Burada da sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Burada yine aynı şekilde 1, 2, üçüncünün bakın şu yarım trabzan, bu şöyle göstereyim. Yarım trabzanı sayıyoruz. Şunu sayıyoruz. Üçüncü de burası. Şu üçüncünün dip kısmındaki değil, yan taraftakine yine sık iğne yapıp bu taraftan kesip birleştiriyoruz. Aynı aşağıda yaptığımız gibi. Şimdi buraya kadar gelip tekrar birleşimi göstereceğim. Evet, bakın şimdi arkadaşlar 1, 2, üçüncünün bakın bitiş noktasına yakın olan değil, sağ tarafındaki, yani sağ elimin olduğu kısmın ilk tarafını, ilk kanadına sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde burayı kesiyoruz. Burası hep böyle bitecek arkadaşlar. Bitiş noktanız hep bu şekilde bitecek. Şimdi bakın diğer kanadından tığımı arka taraftan doğru geçirip ipimi bakın öne çekeceğim. Bu ipleri arkadaşlar şimdi en son şimdi üstten sık iğne gideceğiz ya, merak etmeyin, bu biriktirdiğiniz mesela uzanan ipler o sık iğne sırasında kapanacak hepsi. Fazlalıklarını da sonra keseceğiz. Şimdi bakın, şimdi tekrar başa dönüyoruz. Şimdi tekrar baştayız arkadaşlar. Burada şimdi trabzan sırasındayız tekrar. Şimdi trabzan sırasında da yine aynı şekilde bakın şuradan sık iğnemi yapacağım. Şuradan birleştiriyorum. Bakın hemen bir sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum. İlk gelen trabzana hemen şöyle yarım trabzan yapıyorum. Bakın arkaya dolanmıyorum burada. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yapayım. Bakın. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi yandakilere hemen normal trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi kitli olan da 2 tane arttırma yapmıştım. Şöyle yukarı doğru. Bunda 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Kendi dediğim gibi kafama göre bir şekil vereceğim ama bunda şu yandaki çıkıntı kısmını 3 sıra yapacağım. Orada 2 sıra yapmıştım. Kite uygun olması için. Şimdi bunda kit olmadığı için biraz daha kavis verebilirim. Şimdi bakın. Başa şurada sık iğne yaptık. Sonra yarım trabzan. Sonra diğer trabzanları şuraya gelene kadar yapıyoruz. Burada da yine bakın en sona bu şekilde yine bağlayacağız. Yarım trabzan. Şurada bir yarım trabzanımız olacak. Ondan sonra şu bakın. Şu sık iğne ile birlikte bakın şurayı da sayıyoruz. Çünkü en son buraya bağladık. 1, 2, üçüncüye gelene kadar, üçüncü de dahil olmak üzere trabzanımızı yapıp geliyoruz. Buradan buraya kadar şimdi devam ediyoruz. Şuraya kadar trabzanımızı yapıyoruz. Geliyoruz. Evet bakın arkadaşlar, şimdi 1, 2, bakın zinciri bağladığımız trabzanı da sayıyoruz. 1, 2, üçüncüye kadar geldik. Üçüncüye de yaptık. Şimdi tekrar başlangıçta yaptığımız gibi önce hemen yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Hemen bakın bir zincir çekiyorum. Şimdi sık iğneyi burada dediğim şekilde yapacağız. Hemen şöyle ipimi şuradan kesiyorum. Artık burayı öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Hemen bakın şöyle bağlayacağım.
Şimdi tekrar buradan geriye alacağım ipimi. Bakın. Şimdi tekrar başa geliyorum. Şimdi ikinci artırmamızı yaptık. Şimdi üçüncü artırmayı yapacağız ama önce sık iğne sıramız var. Yine aynı şekilde sık iğnemizi yapacağım. Sık iğnemi de yine bakın. Bir yarım, iki, üçüncünün şurada tepesinden doğru yapacağım arkadaşlar. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. Yine onu da bakın. Şuradaki sık iğneyi saymıyoruz. Sadece trabzan sayıyoruz. Şimdi sadece trabzan sayıyoruz. Bir yarım trabzanımız var. 2 normal. Üçüncünün bakın önce ilk kanadından alıyoruz. Sonra yanındaki kanadında tekrar çekmeden aynı şekilde batıyoruz. İpimin yürütümü. İkisini şöyle alıp tek seferde çıkıyorum. Şimdi sık iğnemizde yine devam ediyoruz. Artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Burada ne yapıyorsak bitiş noktasında da aynısını yapıyoruz. Şimdi sık iğnelerimizi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da bakın 1, 2, yine üçüncünün şu sağ elinizin olduğu kısma kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Burada bağlayacağız. Evet arkadaşlar bakın 1 yarım trabzan, 2 ve üçüncünün sağ taraftakinin ilk kanadını yaptık. Yine aynı şekilde ipimizi kesiyoruz. Yine hemen birleşimimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi son arttırmadayız. Bu arttırmadan sonra zaten arkadaşlar çantamız bitecek ve sık iğne kısmına geçeceğiz. Ağız kısmına. Şimdi arttırmamız yine aynı şekilde bakın şuradan şöyle uzaklaştırayım biraz. Şöyle yapalım. Şimdi arttırmamız trabzan sırasındayız yine. Burada bakın burada da aynı şekilde önce bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tekli trabzan yapıyoruz. Ondan sonra normal ördüğümüz trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen bakın şuradaki sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemizi yaptık. Evet bakın. Şimdi şuraya sık iğnemizi yaptık. Hemen tığımı doluyorum. Trabzanın olduğu yere batıyorum. Yine bir tekli trabzan. Bakın bu sefer arkaya dönmüyorum başlangıçta. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanına normal trabzanımızı koyuyorum. Bakın geri dönüyorum. Trabzan sıramı yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde karşıda buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Üçüncüye kadar geliyoruz yine. Aynı şekilde yapıyoruz. Burada bir sık iğne bağlamamız var. Burada bir yarım trabzan. Burada normal trabzan sıramız var. Buraya kadar trabzanımızı yapıyoruz. Sonra alçaltacağız. Aşağı doğru indireceğiz. Bakın. 1, 2, üçüncüyü de yaptım. Tekrar hemen yanına çakma trabzan yani tekli trabzan da denebilir. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar kesiyorum ipimi. Yine burada bağlamamız biliyorsunuz hep aynı şekilde. Şurada ipin bakın. İpin çıktığı sık iğnenin arka taraftan doğru içine gireceksiniz. İpi o şekilde çekeceksiniz. Bakın. Şimdi arkadaşlar çantamızın örümü bitti. Şöyle. Evet. Bakın şimdi çantamızın örümü bitti arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Şimdi üst sık iğne kısmına geçeceğiz. Bakın. Siz bu tarafı ben ördüm. Karşı tarafı da aynı şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu tarafı ben örmüştüm biliyorsunuz. Bu tarafı bakın
Buradan doğru her seferinde örüyoruz. Diğer tarafını da çeviriyoruz. Bu taraftan doğru örüyoruz. Çünkü düz tarafına gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde sayıları aynı, arttırmaları aynı, birebir aynı yapacaksınız. Hem bu tarafı hem bu tarafı eşitleyeceksiniz. Bakın. Şimdi sık iğne sırasındayız. Şimdi ağzını sık iğne geçeceğiz. Bu sık iğneye geçerken bakın burada iplerimiz var. Bunları da böyle yürüteceğiz ve fazlalıklarını keseceğiz. Bunlar burada böyle kalmayacak. Dediğim gibi şimdi sık iğne kısmına geçeceğiz. Ondan sonra zaten sap kısmı ve çantamız bitmiş olacak. Şimdi ütü yapmadım ben. Siz bu kısımda da yapabilirsiniz ama bittikten sonra yapmayı tercih ediyorum. Şimdi sık iğne yapacağız. Burada şöyle orta kısmından bakın, kenar kısmından başlayacağım. Ben genelde bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Kenar kısmından şöyle hemen bakın şuradan iğnemi alıyorum. Pardon, ipimi hemen ben geçirip bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk kat sık iğnemi yine aynı şekilde bakın şöyle trabzanların aynı battığımız tarzda yapıyoruz sık iğnelerimizi. Şöyle. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle her birinin üzerine yine yaptığımız şekilde. Bu arada şu arkadaki bakın kestiğimiz ipleri bu sık iğne sırasında şimdi alt aşağıda gizleyeceğiz. Çok da değil, böyle fazlalıklarını sonra keseceğiz bakın. Bakın şöyle. Bakın ipleri şunu buradan keseceğim. Burayı yürüttüm. Şu fazla uzun kısmını keseceğim. Fazla yürütmenize gerek yok dediğim gibi. Geri sökülmeyecek şekilde yapsanız yeterli. Şimdi bakın buralara da şu köşelere, bunların üzerlerine de arkadaşlar şöyle düzgünce gelecek şekilde buraları da sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bakın aşağıdayız. Şöyle bakın. Şu ipleri de hemen burayı örerken bakın şöyle elinizin şöyle aşağıya doğru alıyorsunuz ve geziyorsunuz. Bakın. Şimdi trabzanlarda zaten yerler belli. Şu birleşim noktalarında da düzgün olacak şekilde şöyle iplerinizle gizleyerek bakın. Şöyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hemen aşağıdayım. Dediğim gibi fazlalıklarını keseceğiz. Bu bakın burada ipler, bunların fazlalıkları kesilecek. Temizlenince tertemiz bir çantanız olacak. Bakın. Görüyor musunuz? Bunları yürütüyorum. Şimdi biraz yürüttüm. Bunu mesela buradan kesebilirim. Şimdi şurada hemen yandakine. Burada zaten zorlanacağınız bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Zaten şekil belli. Bu şekle göre aşağıya doğru bakın iniyor. Görüyorsunuz. Şimdi yine trabzanların tepelerine batıyorum. Bu sırayı yine aynı şekilde sık iğne yapar gibi yapıyoruz. Örneği kurduğumuzda şu aralardan geçiyoruz ya, o şekilde yapıyoruz. Şimdi şuradan da azıcık şunu keseyim. Dediğim gibi fazlalıkları kesebilirsiniz. Bakın.
Görüyor musunuz? Bak şimdi. Dediğim gibi şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Bakın zaten batacağımız yerler belli. Normal sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı örnekte yaptığımız şekilde sık iğne yapıyoruz. Şu üstlerinden aralarına batarak, biliyorsunuz. Çünkü burada trabzan sıramız var. Bu trabzan sıramız var. Normal aralarda yaptığımız tarzda sık iğne yapıyoruz. Sonra ikinci sıra sık iğnede normal sık iğneye geçeceğiz. Çünkü altta trabzan olmadığı için artık böyle hani tepelerine, aralarından geçirmenize gerek olmayacak. Bakın şimdi normalde biz şu şekilde yapıyoruz burada, örnekli arasından geçirip sık iğne yapıyoruz ya. Şimdi bu sırayı böyle yapıyoruz. Hani aklınız karışmasın. İkinci sırada normal sık iğne yapacağız. Bakın. Şimdi böyle, şimdi şurada birleşim yerine kadar geliyoruz. Sonra normal sık iğne sırasına geçeceğiz. Dediğim gibi zaten yerleri belli sık iğnelerin. Birleşim sırasında ikinci sıraya çıkacağız. Evet arkadaşlar, birleşim yerine geldik. Bakın burada şöyle en son sık iğnemi yaptım. Bakın şuradan ipimi arkadan doğru tığla alacağım. Bakın aynı yerden, bakın burada duruyor. Arkadan doğru ipimi tekrar alıp öne çekiyorum. Bakın tekrar göstereyim bilmeyenler için. Şimdi ipimizi uzattık son sık iğnedeki. Hemen önde gelen, bakın başlangıç noktamızın şuradan arkadan doğru bu uzattığımız ilmeği geriye çekiyoruz. Sonra bakın bu ip burada. Bunu geri kaçırmıyorsunuz. Tığımızı aynı noktadan, bakın şöyle öne doğru alıyoruz ve arkadaki ilmekle birlikte örüyoruz. Şimdi normal sık iğne yapacağız. Bakın. Her birinin üzerine bir tane olacak şekilde normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Her birinin üzerine bir tane denk gelecek şekilde sık iğnelerimizi normal şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şöyle şimdi iki tane ip kullandığım için karışma olabiliyor. Şöyle. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi şurada öncelikle bunun askısı için şuralarda bir boşluk bırakmayı düşünüyorum ama önce iki sıra şöyle sık iğne yapacağım. Dediğim gibi bunun askısını da orijinaline benzetmeye çalışacağım. Şimdi bu sırayı da bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Tahminimce bir sıra daha sık iğne gideceğim. Yine burada birleştiriyoruz aynı şekilde. Yukarı çıkıyoruz. Bir sıra daha sık iğne sıramız var. Şimdi en az şu başta yaptığımızla birlikte 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Burada yine geliyoruz. Birleşimi aynı gösterdiğim şekilde birleşim yapıyoruz. Hani videoyu çok uzatmak istemiyorum. Birleşim aynı şekilde yapıp yukarı çıkıyoruz.
Ve bir sıra daha sık iğne yapıp tekrar birleşim yerinde görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben 3 sıra sık iğne gittim. Bir sıra daha gitmeye karar verdim. Askı kısmının şurada açıklık bırakacağız. Onu bu sırada değil, bir üst sırada yapacağım. Ama bakın şöyle birleştirdim. Yine burada 4. sıraya giderken şimdi şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bakın çantamızın şu kavis kısmı var. Bakın şurası arttırım yeri var ya. Şurası ve şurasında bir kesme işlemimiz olacak. Şimdi bunu beraber yapalım. Bakın sizde. Dediğim gibi bunda şimdi karar verdim. Bakın arkadaşlar, şimdi şu arttırma noktasının oradayım. Şimdi önce bakın bunu da yapalım. Şimdi hemen, hatta şöyle yapayım. Bakın arttırma noktasındayım. Önce sık iğnenin tepesine batıyorum, alıyorum. Sonra yanındaki sık iğneyi oraya da batıyorum ve 1 2 3 3'ünü tek seferde böyle eksiltmiş oluyoruz zaten. Şimdi diğerlerini şöyle karşıya kadar arkadaşlar aynı örüyoruz. Burada bir şey yok. Sadece şu bir uç, bir de şu şuradaki artış noktasının olduğu yerde yapıyoruz. Bunu arka tarafta da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu dediğim gibi burada böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi buraya da yine aynı, şöyle karşıya geçince aynı şekilde yapacağım. Bakın şimdi şuraya geldik. Şimdi bir tane daha yapalım. Dediğim gibi şu artışın olduğu kısım, bakın şurası. Şimdi önce bir tanesini alıyorum. Sonra onun yanındakini de alıyorum. Şöyle ve üçünü tek seferde çıkıyorum. Şimdi yine sık iğnelere devam. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın böyle. Buradan arka tarafta da yine aynı şekilde şu köşe başlangıç noktalarından aynı işlemi yapıyoruz. Ondan sonra zaten yukarı doğru çıkacağız ve askımızı takacağımız yerde şurada boşluklar vereceğiz. Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 5. sırayı da bakın 2 4 5. sıraya geçtim. Burada ilmeğimi tekrar birleştirdim. 4 sıra dediğim gibi şurada eksiltmeler yaptık. Sıramızı tamamladık. 5. sıraya da tekrar birleşimimizi yaptık. Şimdi şurada bakın ben bu tarafını yaptım. Şimdi size göstereceğim. Şuralara bir boşluk bırakacağız. Çünkü burada askımızı geçirmek için. Bunun için de bakın şöyle ayarlama yaptım. Şu birleşim noktası, bakın arkadaşlar, hani yukarı doğru biz ekleme yaptık ya, şurası. Onun hemen bakın dibine. Sonra burada da yine aynı şekilde birleşim yaptığımız, yani arttırma yaptığımız noktanın dibindeki trabzana. Şimdi şöyle geliyoruz bakın. Şimdi bakın. Şuradaki en son bakın dibindeki trabzandayız. Yani bu artımın başladığı yer. Hemen bunun başına geliyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen bakın bu trabzanın olduğu yer. Buradan da 2 tane atlıyoruz. Bakın zincir, pardon, sık iğne, 2 zincir çekiyoruz. 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncüye şöyle burayı birleştiriyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar dediğim şekilde bakın ortaladım. Şimdi şu başlangıç noktasının olduğu yerden bakın. Şimdi şuradaki şöyle diyeyim. Böyle bir geri yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıra
sık iğnemizi yaptık. En son 4. sırada biliyorsunuz şu köşelerde bir eksiltmemiz vardı. Sonra birleşim yaptım. 5. sıraya geçtim. Şimdi 5. sırada şimdi arka tarafını ben yaptım. Diğer tarafını sizinle birlikte yapacağım. Bakın şuralara boşluk bırakacağız. Çünkü buradan askılarımızı geçireceğimiz için burayı ben yaptım. Şimdi size diğer kısmını beraber yapacağız. Bakın. Burada şu birleşim noktalarına denk getirdim ben askı boşluklarına. Şu başlangıç noktası bakın burası. Bu boşlukları karşılıklı iki tarafta da aynı denk gelecek şekilde yapacağız. Bakın birleşim yerimiz burası. Yine askı boşluklarında şu artım noktasının olduğu yere doğru denk getireceğim. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Buradan da 1-2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye şöyle sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada şeyleri saymamın sebebi arkadaşlar, şurada 17 tane sık iğne boşluğum var ama tabi bu sizde şuraları sık iğne yaparken ilk başta sık iğne sayısı farklılık gösterebilir. Burada amaç iki tarafında aralarındaki sık iğnelerin sayısı eşit olacak. Yani yoksa buna bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi şu ilk sıra yaptığımız sık iğne sırasında eksik batmış da olabilirsiniz, fazla batmış da olabilirsiniz. Büyük çanta yapıyorsanız da aynı sayıları tutmayabilir. O yüzden sadece dikkat etmeniz gereken yer burada yaptığımız askının boşluğuyla şuradaki sık iğne sayılarının eşit olması. Şimdi ben burada 17 tane bıraktığım için burada da aynı şekilde 17 tane sık iğneden sonra bir askı boşluğu yapacağım. Şimdi bunu Instagram'da yaparken paylaştım. Yazmışlar ki tek kattan olur mu? Tek kattan olur arkadaşlar ama bu formda olmaz. Bu zaten sert bir çanta. Bu formda tok bir çanta istiyorsanız, yani bu görüntü, şu görüntüyü elde edemez. Şimdi ip 2 kat olduğu için daha kalın ve iri motifli bir görüntü var burada. O yüzden hani evet olur, yapabilirsiniz ama bunun birebir aynısı olmaz. Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldim. Burada bunu koymamın amacı bu, işte başlangıç noktamı belli etmem. Hani şimdi sayayım da bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi hemen 2 zincir çekiyorum. 2 tane alttan sık iğne atlıyorum. Ve kaldığım yerden devam edeceğim sık iğneye. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar, şöyle el yordamıyla da hizaladığınızda ikisi de aynı yerde olacak. Şimdi buraya kadar geliyoruz, yine birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra arkadaşlar yine sık iğnelerimize devam ediyoruz. Buraya da yine bu 2 tane zincir bıraktık biliyorsunuz. Buraların içine sık iğne yapıyoruz. 2 tane. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Diğerlerinin üzerine birer tane. Bu aralara 2 tane. Tekrar üzerinden bir sıra sık iğne yapıp birleştiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra belki bir sıra daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu tamamlıyorum. Söylediğim şekilde geliyorsunuz. Şu boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorsunuz. Diğerlerine birer tane, tekrar birleşim noktasında öbür sırayı yapacağız mı yapmayacağız mı onu zaten söyleyeceğim size. Evet arkadaşlarım, şimdi çantamızın örümünü bu bölümde bitiriyorum. Çünkü bakın biliyorsunuz söylemiştim, burada birleştirmemizi yaptık. Her birinin üzerine birer tane, şu 2 tane zincir çekip boşluk bıraktığımız zincirin üzerine de 2 tane sık iğne yapıp normal sıramızı tamamladık. Ve burada da artık çantamın örümünü bitiriyorum. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum bu kalınlığın. Şimdi şuradan birleştirmeyi de şöyle ipimi kesiyorum arkadaşlar. İpimi kestikten sonra şöyle çıkarıyorum ve şuradan hemen, burada genelde çanta ağızlarımda iplik kaydırma yöntemi yaparım ama bu sefer yapmadım. Buna yakışacağını düşünmediğim için. Zaten ip 2 kat olduğu için oldukça sert ve tok bir görünümde oldu. Şimdi ipimi yürüteceğim, zaten biliyorsunuz temizleme işlemi en son. İpimi yürüttükten sonra keseceğim. Şimdi az kısmına geçeceğiz ama az kısmından önce bakın bir ütü yapın arkadaşlar. Ben de ütümü yapayım, sonra askı kısmına geçelim sizinle. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımını bitirmiştik biliyorsunuz. Şimdi şuralara girecek olan askıları yapacağız. Ben şimdi askıları tamamladım. Bir tane de
4 parça askıdan oluşturacağım askımı. Şimdi üçünü hazırladım. Birini sizle birlikte hazırlayacağım. Bu uzunlarının sayısını vereceğim arkadaşlar. Yapılışı kısadakinin aynısı olacak. Göstereceğim size bunu. Şimdi bakın şöyle 2 adet uzun yapıyoruz. 2 adet de kısa yapacağım. Bu neden böyle? Şimdi bunu da kendimce arkadaşlar bir formda yaptım. Şimdi onu da askılarımız bitince göstereceğim. Burada toplamda 125 adet zincir çektim uzun, ama herkesin dediğim gibi ipinin kalınlığına göre değişir. Şimdi 125 adet zincirin üzerine sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın, askımın bitmiş halini size boyunu ölçeceğim şimdi. Ya bu kendi omuz askınıza göre ayarlayın bu askıyı, söylediğim şekilde. Hani daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. 68 santim arkadaşlar, bakın uzun olan askımızın. Bir de kısa olan var, onu da ölçüyorum size şimdi. Şöyle, bu da 38 santim arkadaşlar. Bunu 125 tane sık iğne üzerine kurdum. Yani şöyle diyeyim, 126 tane zincir çekiyorsunuz, 125 tane sık iğne yapıyorsunuz. Bunda da bu da 65 tane sık iğne, yani 66 sık iğne çekip zincir çekip 65 tane sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Dediğim gibi 2 tane bu uzun parçadan hazırlıyorsunuz. 2 tane de bu kısa parçadan yapacağız. Kısa parça için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Bu el tutma askısı çantamız. Bu da omuz askısı. Bakın şöyle, şu şekilde düşünün. Şimdi el tutma askısı var. Şöyle elle taşınabilir kısmı. Bu da omuza astığınız askı. O yüzden ikisini de kendi ölçülerinize göre ayarlayın. Mesela elde tutma askıyı ne kadar uzunlukta istiyorsanız, omuzunuza gelen kısımda ne kadar uzunlukta istiyorsanız o şekilde, yani askı boyunuzu kendinize göre. Ben bunları kendime göre ayarladım. Şimdi dediğim gibi bu 65 tane zincirle 66 zincirle başlayıp 65 sık iğne yapacağım. Buradakileri de 126 tane zincir çekip 125 tane sık iğne üzerine yaptım. Dediğim gibi bakın, bu 68 santim ölçüsü. Bu da 38 santim arkadaşlar. Ama söylediğim şekilde bu size göre değişkenlik gösterebilir. Omuz askısı ve el askısı olmak üzere. Şimdi şöyle zincir çekerek başlıyorum. Söylediğim gibi ben 66 tane zincir çekeceğim. Siz dediğim gibi benimki 38 santime denk geliyor. Siz uzun askıları yaparken 70 santim mi, mesela 75 santim, ne kadar istiyorsanız o uzunlukta zincir çekin. Hani omuz askınız ne kadar olsun istiyorsunuz. Ve tabi bunu yaparken mesela 70 santimlik bir askı için 75 santim zincir çekin. Çünkü sık iğne yaptığınız zaman bu toplama yapacaktır arkadaşlar. Hani içini sık iğne doldurduğunuzda biraz daralır. O yüzden her zaman fazla zincir çekmekte fayda var. Bunu unutmayalım. Şimdi ben dediğim gibi burada 66 tane zincir çekeceğim. 66 tane zincirimi çekip geliyorum. Şimdi zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi normal sık iğne yapacağız zincirlerimizin üzerine. Tığımızdaki değil, hemen yanındaki bakın zincirin. Ben şu iki kanını birden alıyorum. Şimdi hemen sık iğnemi yapıyorum. Şimdi her bir zincirin üzerine sık iğnemi yapıyorum. Karşıya geçene kadar sık iğnelerime devam edeceğim. Bu kısımda söylediğim gibi siz fazladan zincirinizi çekin. Sonra zinciri sona doğru yapın ve ölçün. Bakın, istediğiniz santime gelmiş mi? İstediğiniz santime geldiyse fazlalığını yapmadan zinciri o geldiğiniz kısma kadar söküp devam edebilirsiniz. Her zaman fazladan zincir çekmeyi faydalıdır arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bunların içine sık iğne yaparken zincir biraz toplar. Yani sizin tam ölçü alırsanız biraz kısalacaktır. O yüzden her zaman fazla zincir çekin. Sonra yaptığınızda bir ölçüp bakın. Şimdi ben de şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra dönüş yapacağız. Evet bakın arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi hemen bakın, son battığım yere tekrar batıyorum. Aynı oval taban yapar gibi. Aynı noktaya şimdi bu köşede 3 tane 2 bakın. Şöyle 3 tane
artış yaptım. Şimdi evet bakın şurada oval taban yapar gibi arkadaşlar aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın şurada kanatları, tek kanatları kaldı bakın zincirlerimiz. Şimdi o tek kanatlarına batıp yine sık iğne yapıyoruz. Dönüşümüzü bu şekilde sağlıyoruz. Bakın. Bakın bu şekilde. Şimdi her birine karşısına denk gelecek şekilde zaten bakın yeri de belli, şu ipi de yürütüyorum. Şurada kalan bakın şu tek zincirlerin tek kanatlarına, arka kalan kanatlarına sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burada sıra sonuna kadar yine aynı şekilde bakın şuraya kadar sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. En sonuncuya da bir tane yaptım. Şimdi bu uçta yaptığımız gibi bakın. Bu uçta yaptığımız gibi buraya da şimdi bir tanesini yaptık. 3 tane şöyle bakın. Arttırma dediğim köşe dönüş olacak. Şimdi bir tane yaptık. İkinci yaptık. Üçüncü de burada. Şimdi direkt eğer oval taban gibi yapsaydım şunu yok edip gidecektim. Ama oval taban gibi yapmayacağım için, bunu askı olarak kullanacağım için bakın şuradaki ilmeğin, bakın şuradan batıyorum. İlmeğimi alıp diğerinden kaydırarak kaydırma yapıyorum. Ve şimdi artık bakın bütün şu sık iğnelerin üzerine batıp şöyle kaydırma yapıyorum. Bakın şuralar. Alıyorum ipimi, tığımdaki ipimden geçiriyorum. Batıyorum. Sık iğnesinin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Tepesine batıyorum, ilmek kaydırma. Tepesine batıyorum, ilmek kaydırma. Her bir sık iğnenin şöyle bakın arkadaşlar. Batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bunu bakın arkadaşlar böyle bütün sık iğnelerin her birine tek tek yapıp burada da yine aynı şekilde sık iğneleri yine dönüş yaparak buraya kadar gelip burada bitireceğiz. Evet bakın şimdi arkadaşlar hepsinin bakın şöyle ilmek kaydırma yaptık. Burada bakın şu köşeye kadar geldim. Burada şöyle hafif ipimi uzunca bırakacağım. Çünkü ekleme yapacağım. Ekleme yaparken bu ipi kullanmak için ipi şöyle uzun bırakacağım. Şimdi bunları ütülüyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar 2 parça. Kısadan uzundan da 2 parça arkadaşlar. Bu uzun olanlar omuz askısı için. Kısa olanlar el tutma askısı için. Şimdi bunları ütüleyip geldikten sonra birleşimine geçeceğiz. Neden böyle 4 parça halinde yaptığımı size anlatacağım. Evet arkadaşlar az kısmına geçtik. Şimdi ben bir tanesini bakın şöyle, hatta şöyle yapayım. Şöyle taktım bakın bir tanesini. Şimdi ikinciyi sizinle birlikte takacağız. Bakın. Şimdi biliyorsunuz askılarımızı yaptık, ütüledik. Şimdi bir tane kısa vardı askımız. Bakın şu uzun olanı, şu da kısa olanı. Şimdi kısa olanı arka iç kısımda kalacak. Uzun olanı da ön kısımda kalacak. Neden peki 2 tane ayrı ayrı ördük? Bakın o da şurada. Bir tane uzun örüp de böyle takabilirsiniz. Ama bakın şimdi bir taneyi bu şekilde yaparsanız birinden biri ters olarak size bakacak. İkisini de düz yüzü taktığınız zaman düz tarafı sizde kalması için 2 parça örüp yönüne göre ekleyeceğiz. Bakın şimdi. Önce iç tarafa kısa askıyı takacağız. Şöyle düşünün. Bakın şöyle yerinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Şöyle bıraktığınız iplerle şimdi onu birleştireceğiz. İp bırakmadıysanız da iğnenize takıp birleştirebilirsiniz. O sorun çıkmaz arkadaşlar. Şimdi bakın burası küçük sapı, elde tutma sapı. Şimdi uzun sapını da yapacağız. Önce bakın şu ipe iğnemi geçireyim. Şimdi bakın uzun askısı kısımdayız. Uzun askısında bakın ters kısmı kısa askının düzü, uzun askının da ters kısmı. Bakın burasını şöyle birleştireceğiz önce. Neden tersi? Çünkü bunu böyle çevirdiğiniz zaman uzun askında düzü öne gelmiş olacak.
O yüzden iki parça yaptık. Şimdi kısa askının düz kısmıyla uzun askının bakın ters kısmından ucunu dikeceğim. Ondan sonra şöyle katladığımızda çift askının ikisinin de yüzü size bakmış olacak. Yani taktığınız zaman düz tarafı görünecek. Şimdi bakın ipimi geçirdim. Şöyle bakın. Uzun askı dış tarafta kalacağı için uzun askının tersini bakın çevirdim ucunu. Şöyle iğneyle şimdi ikisini birbirine bağlıyorum. Önce şöyle. Bak bunları şöyle düzgünce birbirine bağlıyorum. Şöyle bir kere daha bağlayayım. Şöyle güzelce sabitleyeceğim. Şimdi şu kenarından bir kere daha şöyle sabitleyelim. Burası önemli. Düzgünce ve muntazam olmasına dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın. İpinizi hiç kesmiyorsunuz. Hemen şu birleşim noktasını şu ortaya doğru çekiyorsunuz. Bunu çektikten sonra bakın şu şekilde kıvırıyorsunuz. Bakın çektik ortaya katladık. Şimdi şuradan şöyle belli bir kısım iğnemizle bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle ben dediğim gibi bu tarafı birleştirdim. Şimdi şöyle karşılıklı bakın şöyle biraz bakın şöyle ikisini şöyle bir parmak genişliğinde burada iğne yardımıyla bunu tutturacağım. Şöyle iyice ayarlıyoruz. Orta kısmına denk getiriyoruz. Bakın. İkisini bir dikişiniz belli olmayacak şekilde şöyle iki askıyı birleştireceğim. Bu çantanın biliyorsunuz kitli olanı çalıştım. O çok şık duruyor gerçekten. Onu izlemek isterseniz arkadaşlar kanalımda var. Ona bakabilirsiniz kitli olan çalışmam. O gerçekten o da çok şık bir çanta. Ben sadece burada hem bir değişiklik olsun hem de kağıt ipte de örülebilen benzer bir modelini yapmaya çalıştım. Ama orijinal kitli olan halinde tavsiye ederim. Gerçekten harika oldu o da yani. Ona da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar mesela Instagram sayfamda @tasarım oradan bana dönüş yapabilirsiniz. Elimden geldiğince fırsat buldukça yardım isteyenlere yardım etmeye çalışıyorum. Bakın şimdi. Dediğim gibi şöyle gevşemeyecek, muntazam olacak ve diktiğiniz yerler belli olmayacak şekilde bu askıları şöyle birbirine tutturuyoruz. Çantayı plajda, işte günlükte kullanabilirsiniz. Tatillerde oldukça şık olur arkadaşlar. Denemenizde fayda var. Şimdi bakın arkadaşlar yeterince tutturdum. Buradan ipimi yürüteceğim. Bakın şöyle çok bir değil şöyle bir parmak kadar bir dikim işlemi yaptım. Şimdi ipimi şöyle yandan bir yerden çıkartıyorum. Bakın şöyle hemen
Tabii ki ipimi hemen kesmiyorum. Şöyle aşağıya doğru yürüteceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu her zaman savunurum. İpinizi hemen kesmeyin ve dikiş yönünüze doğru ipinizi yürütün. Ve o şekilde kesin. Buna hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bunu da bakın buradan geçirmiştik. Burada yine bıraktığımız ipten bu uzun askının tersi kısa askının düz olacak şekilde birleştiriyoruz. Yine bu şekilde kıvırıp buradan verdiğimiz pay kadar dikiyoruz ve çantamızı bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, askılarımı diktim bakın. Şöyle harika oldu bence. Yani iddia etmiyorum, biliyorum ki bu çantanın orijinali en yakını bu arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü başta vermiştim biliyorsunuz videonun başına, 50 santim genişliğinde, kitle birebir aynı arkadaşlar. Benim çalıştığım kitle aynı. Şöyle bakın yüksekliğinde vereyim. Ama tabi burada da bu yükseklikte size kalmış tamamen. Bakın tabandan doğru ölçüyorum. Şöyle tabandan başlayarak yukarı kadar 30 santim. Bu da size kalmış arkadaşlar. Söylediğim şekilde bütün detaylar size kalmış. Hangi iple çalışacağınız, ne kadar arttırma yapmak istiyorsunuz, ne kadar yükseklikte yapmak istiyorsanız hepsi sizin isteğinize bağlı. Ben fikri size sunuyorum. İstediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.